geldin. Evet. Henüz uyku düzenini pek oturtmamış olsak da yayın düzenini bir çıtırt ne ya? Bir çıtır yine toparladık. Hemen çıtırdan ben bir ayarlarımı yaparken seni birazcık bekleteceğim arkadaşım. Çok kısa, çok azıcık bekleteceğim. Oy oy oy. Günde 2 öğün uyumaya başladım. Bir gece böyle 3-4 saat uyuyorum. Bir sabah uyuyorum böyle 6-7 saat. Böylece o uykusuzluğu gideriyorum babuş. Gideremiyorum da çaktırma, gideriyormuş gibi takılalım biz. Umarım sen de iyisindir. Keyiflerin yerindedir. Şükürler. Şükürler. İnşallah. Tak 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 tak. Havayla zor yarışırlar. Tak. Bunu da hallettik. Okey. Bir problemimiz yok gibi görünmekte. Hemen tekrar bir bakalım. Gayet kuplo görünüyor yayınımız. Hemen şuradan at, bunu da aç, bunu da ver buraya. At. Evet. Setimizi de alalım. Setimizi alamıyoruz. Bir daha alalım. Setimizi bir daha alalım. Tamam. Setim gelebilir misin rica etsem? Heh. Set de geldi. Okey. Çok iyi. Alright. Gayet okeyiz. Herhangi bir problemimiz görünmemekte. Let's go diyelim o zaman. Şimdi artık ben büyücüyle oynamak istemiyorum. Tekrar şu bizim Haşhaşi build'ine dönelim. Biraz onunla farmlayalım. Çünkü yapacağımız bir sonraki build Yeniçeri build olacak ve Haşhaşi'nin elektrikli versiyonu olacak aslında ama PvP için özel yapacağız onu. PvE'de de muhtemelen iş yapacak ama o kadar çok yapmayacak. Tahmin ediyordum. Tahminimce yani. Göreceğiz. Bugün onun için farm atacağız abi. Full artı full şey yapabiliriz. Sen söyle adını. Pestilence dönebiliriz. Öyle görünüyor. Hiç üşenmeden, sıkılmadan. Bu arkadaşın da üstünde bayağı malzeme varmış. Tamam, koyalım bunları. Bunları koyalım. Gel abi. Koy abi. Tur abi. Pişmişleri de şöyle koyalım. Çiğlerden şunları da şöyle koyalım. Ürünlerimiz var üstümüzde. Onları da boşaltalım. Şuraya galiba. Aynen. Bu 2 tane bow ne? Quick, Durable. Bunları da götürelim. Homestead'e bırakalım. Homestead'deyiz zaten. The Manor'a bırakalım. Sonra bir günlük şeyi alalım, toplayalım. Sen söyle adını. Efficilerimizi toplayalım günlük. O önemli. O önemli abi. Bugün full artı full effici kasacağız çünkü. Tekrar dönelim. Hatta bir yatak buff'ımızı da yenileyelim. Önce homestead, sonra yatak buff'ını yenileyelim. Sonra oradan çıkalım, buradaki şeyi alalım. Effici. Sonra diğer realmlerdekileri alırız. Gayet güzel plan bence. Hop, hemen Hovel'a gittik. Yatak buff'ını yeniledik. Niye yukarıdaki yatağa geldiysem bunu daha çok seviyorum diye galiba. Aşağıdan da yenileyebiliyoruz oysa ki. Evet. Tamam. Direkt yukarıdan merdivenle çıkalım, gidelim şeye. Sen söyle adını. Rookery. Mideyi fena bozmuşum bugün. Bir takım altıma sıçma durumları olmaz umarım yayında.
Böyle sessiz bırakıyorum diye zor diye inşallah mideyi bırakmam. Bağırsakları bırakmam. Ne diyor bu adam diyeceksiniz. Yani insanlık hali işte, yani oluyor arada. Bugün de bana vurmuş o insanlık hali. Bir tık moralim bozuk o yüzden. Mümkün olduğunca osurmamaya çalışacağım abi bu yayın. Nereye gidiyorduk şimdi? Ha, Real mi atacağız? Real mi atalım? Full artı full efecilerimizi alalım. Devam edelim. Aa, gümüşle farmlamam lazım da. Düşünüyorum, acaba full speedrun yapmasam mı bugün? En kötü bir speedrun yapar, ondan sonra farm'a döneriz ya, ne olacak ki? Ha, öyle yapar. Fena mı olur? Gayet iyi olur bence. Ne oluyor abi? Abi sakin abi. Devam. Yükleyebilir misin rica etsem? Lütfen. Acaba? Arada böyle çok uzun sürüyor, anlamıyorum neden. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Takır takır tukur tukur. Hemen diğerine. Realmlerden realmlere zıplama işi. Doktor Strange hesabı. Hemen yapıştır. Allah Allah, bugün bir yavaşlık söz konusu galiba oyunda. Nedendir acep? Acep nedendir? Oyun daha 5G'yi geçememiş diye yorumladım. Öyle yorumladım. Ay ay ay. Ben Together 1'de değil miydim zaten az önce? Yok, Voxland'deydim. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Cam açıp geliyorum ben, yalnız sıcakladım fena. Bu hırkayı giyince fena sıcaklıyorum ya. Karıncalı üşüme mevzuları oluyor. Havasını bulamadık daha. Anlıyorum. Havlum sıkışmış. Havlumuzu düzeltelim. Sıkışmasın. Okey okey okey. Trey geliyor. Niye bir tane plug aykır görünüyor diyeceğim, çünkü burada bir tane var. Allah, doğru. Doğru doğru doğru, ana realinde değiliz ki. Su içmece. Su hatırlatması. Bir arada yeni karakter açmam lazım. Çok üşeniyorum ya. Yeni karakter ve yeni real açmam lazım. Aşırı üşeniyorum ama. Öyle böyle üşenmiyorum yani, öyle böyle. Bakacağız, hayırlısı. Bakacağız. Yapacağız bir şeyler bir ara.
Hmm. Tam burayı almıştık zaten değil mi? Yine bir kontrol edelim, emin olalım. Evet. Kaç? 20-25 tane mi var üstünde? 25 tane iyidir. Işınlansaydım daha iyiydi. Neyse. Sağlık olsun. Şöyle koşalım. Endures abicim, endures. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Buralara koyacak bir şeyimiz yok. Gel abi, koy bunları buraya. Bunları da koy. Ama bunları alalım. Bunları da alalım. Hmm. Tamam. Şimdi speedrunlamaca mı burası? Speedrunlamaca galiba ya. Mı? Ya da chill dönelim ya. Speedrunlamayalım. Materyal de lazım çünkü. Chill dönmece yapalım ya. Speedrun'a girişmeyelim. Baktık bayıyoruz, speedrun'a döndürürüz olayı da şu an bir chill başlayalım. Gerçi Lowland Meadows harici, bir de şey harici, sen söyle. Marinewood harici speedrunlayabiliriz gibi. Bakalım. Bakacağız bakalım. Balıklarla başlayalım. Dün balıklardan yana çok şanslı değildik sanki. Çok güzel şey loot düşmedi diye hatırlıyorum. Aman. Bugün belki şansımız biraz daha yaver gider balık konusunda en azından. Bakalım. Göreceğiz efendim. Oğlum bu build de güzel hissettir ya. Özlenmiş. Yayla falan vurmak özlenmiş. 2 haftadır büyücü oynuyorum ya. Eyvallah hızlı ama çok bayıyor be bir yerden sonra. Fena bayıyor vallahi bak, öyle böyle değil yani. Sıkılıyorsun yani sürekli tek bir butona basmaktan. Ver baba bunu da. Balığımızı da ver. Nerede? Burada bir yerde olacaktı. Yok muydu burada balıkla? Nasıl ya? Allah. Peki. Öyle olsun. Siren de mi yok? Vallahi yok. Peki efendim. Satılır bu. Oranları çok iyi değil çünkü. Aa, siren varmış be. Biraz arkadaymış sadece. Neyse. Onlar kahrından öle dursun. Ölmedi mi kahrından? Biz öldürelim. Buradan balığımızı alalım. At. Bir tane de tamir çakalım yalandan. Early mi? Ben basmadım ki. Allah. İlginç. Bir takım ilginç mevzular. Şuradaki balığımızı da alalım.
Buglanma be kanka. Ha? Ne dedin o işe? Yok illa buglanacağım mı diyorsun? Peki. Peki sen bilirsin. Peki. Büyük sandık ver abi. Ember da ver içinden. Ah be. Olsun. Arkadaşı da alalım. Kendi istedi. Balıklarımız öteki tarafta. Aa şunun ucunda da balık vardı dur. Oraya döneceğiz. Onu da alalım. Bütün balıkları alacağız ya. Balıkları boş geçmek olmaz. Bunu da ver. Bir de arkada uçta var. Bunu da alacağız. Tabi. Tabi tabi tabi. Tabi efendim tabi. Bir repair basılır. Yüz. Tamam. Bak. Okey. Yani fallen çok da lazım değil. Bayağı birikti ama olsun. Olur olur. Hayır demeyiz. Yeriz. Olur yeriz. Ha öyleli diyorsun. Öyleli diyorsun. Ha babuş. İn bakayım aşağı. Okay. Alright. Kolaydın. Eforsuzdun. Burada bir şey yok. Tamam. Hemen bir market atalım. Envanter düzeltmece. Her turdan sonra atacağım ya. Uğraşmayacağım çok. Sonra birikiyor kafamız şişiyor. Gerek yok. Her temizledikten sonra bir döneriz. Hem de şeyleri yenilemiş oluruz. Materyalleri yenilemiş oluruz. Aynen öyle. Kardeşim bir makası da paylaşamıyorsanız ne diyeyim size ya? Size ne diyeyim ya? Bunları bekleyeyim ben burada. Bayağı hızlı oluyor bunlar çünkü. Öyle gidelim eve. ...30 saniye falan 30-40 saniye biraz bekleyeceğiz burada. Değmiyor çünkü ondan sonra git gel boşa zaman kaybı oluyor. Başında bekleyip bunları almak daha worth. O sırada gümüş koyarsın bu slotlara. Temizliyorken. Zamanı daha verimli kullanmış olursun. Oduncuya gidelim. Oduncu Bakbo. Neydi o? Bakbo muydu? Bir şeydi oduncu. İkinci köyde. Bilenler bilir. Oy oy. Koy buraya da malzemeleri. Hmm. Pişmişleri buraya.
geçmemişler buraya. Envanter ne alemde? Satılır. Bu da ahlam bir durable olsaydı çok güzel olurdu ha. Bu da satılır. Maviyi koyalım, gerisini satarız. %9 crit damage var. Onu ayıralım abi. Pıt. Gel şimdi. Marina'nın keep'i. Marina'nın keep'ine gidiyoruz. Pot bassa mıydım ya? Yalandan. Bak. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Yetmedi boyu. Bak. Bak. Kahrından ölür o. Avsum hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasılsın babuşum? Keyifler yerindedir umarım. Dün yayın sonu ben yazamadım direkt. Kapattım bilgisayarı. Vurdum kafayı. Biraz dizimizi izledim. Yattım. Sen ne yaptın? Soru moru hazırlayacağım diyordun. Çıkarabildin mi bir şeyler? Çıkarabildiysen bana Steam'den at onları şimdi. Üstüne konuşalım ondan sonra. Ne dersin o işe? Çıkaramadıysam da canın sağ olsun babuş. Benim aklımda çünkü o, hala unutmuş değilim. Şöyle bir dodge. Şöyle bir ratatatatata. Sana da şöyle. Tamam. Üst katı da temizleyelim lan. Üst katta temizlenir yani. Okey. Çok bir şey yokmuş temizlenecek üst katta. Olsun. Kurt pençesi alır. Yoluma bakarım abi. Ya bakarız onları. Zaten olmadı dediğim gibi belki çekerken falan aklına gelen bir şeyler olur o anda. Yani çok kurgu akmayız çünkü ben videoları bile kurgusuz yapıyorum. Hiç yazmıyorum yani script. Çekerken akıyorum. Bana daha doğal hissettiriyor çekerken de. Kurgu video izlemeyi oldum olası çok samimi bulmadım yani. YouTube'u da çok sevmeme sebebim de o aslında. Her şey yazılı yazılı. Allahümme. Çok kasmaya gerek yok o yüzden ya. Hani 5-6 soru bile çıktıysa yeter, kafi bana sorarsa. Uf, yakında gidiyorduk az kalsın. Çat çat. Şöyle yapalım şu arkadaşlara. Birazcık dagger oynayalım ya. Çat çat pat pat. Hop oradayım buradayım misali. Dagger'la akalım biraz ya. Oğlum Koreliler, Çinliler galiba bilmiyorum tam. Ya Çinli ya Koreli. Japonca gibi gelmedi yazdı ama. Bayılmış lan bu build'e. Yani çoğul konuşuyorum ama bir tane Asyalı bir arkadaşımız yorum yapmış işte bu videoya. Şimdi hatırladım. Tam onların tarzında bir build olmuş galiba. Birden fazla silah var ya. Tam böyle Asya'da hava atmalık build abi. Hop. Hop. Çat. Çat 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 çat. Onlar böyle birden fazla... Hayır, ayağım kaydı. Birden fazla silahla falan oynamayı severler bir de. Hani multitasking hesabı. Ama dün evdeyken yazdığım kadarıyla kaldı, bir yarım saate göndereyim olur mu? Olur. Allah. Hiç problem değil.
Onlara ben yayından sonra bakarım, sonra üstüne sana yazarım. Hani uyuyor ya da işte oluyor olsam bile. Ertesi güne bir şeyler çıkar. Zaten ne bugün çarşamba, yarın perşembe. Tabi. Ya yarın çekeriz artık. Müsait olduğun saatleri konuşur. Ya da cuma günü gün içinde falan çekeriz. Hafta sonuna yetiştiririm ben de videoyu. Eğer hala sen uygun olursan, müsait olursan. O şekilde kapatırız yani mevzuyu. Akar gideriz bence. Ya böyle çok bir saat falan, yarım saat, bir saatlik bir video olmak zorunda da değil yani. Allah. Sen niye hala ölmüyorsun baba? Tamam. Ulan bir 2-3 mob ver. Allah rızası için. Şurada vardır. Seni kahrından ölmeye davet ediyorum. Dur. Hah. Giderken beni de götürüyordu lavuk. Allah giderken beni de götürüyordu. Buradan bir 2-3 tane versen olur. Shot, hop, tak, tak. Ha. Bir şey denedim de olmadı. İnişinde direkt vururum can çekerim diye bir hesap yaptım da öyle olmuyormuş o işler ya. Önce damage'i yiyormuşuz. Böyle hayalimizdeki gibi olmuyormuş abi. Sağlık olsun. 3 liraya 5 köfte istedim ama vermedi. Yapacak bir şey yok. Biz de kendi köftemizi kendimiz yaparız abi. Hiç problem değil. Böyle bir can çalalım önce. At. Ya baba kendine gelsene ya. Holy moly. Ne? Nasıl? Af buyur. Hayda. Nasıl ölmüyorum oğlum ben hala? Kanamadan öldü. Paslanmışız ha. Vallahi fena paslanmışız. Çaktırma ama. Bir çıtır fena paslanmışız yani. Pot basayım da base atalım. Önce Mainer'a gidiyorum o zaman ben. Koymak istediğim eşyaları bırakayım, sonra satmak istediklerimi satmak için markete çıkarım. Öyle yapalım. Aynen. Uy. Oh. Çok uyuyorum, yetmiyor ya, yetmiyor. O anasını satayım böyle uykusuzluğu. Çene sıçayım. Uykusuz bırakanlar utansın baba deyip hemen birazcık mağdura yatalım. Hayatta seçimlerimizin üstünde hiç kontrolümüz yokmuşçasına. Şimdi bunlardan hiçbiri lazım değil gibi. Physical 7 var. Dursun kenarda. Morlardan rune damage 19. Şu sıralar rune damage çok düşüyor ya. Allah Allah. Bunu da koy. Buna işimiz yok. Bununla da yok. Buna da yok. Lightning 4 at kenara. At kenara. Gerisini sat baba. Ay. Şu altınlarla da ne yapacağım bilmiyorum var ya. Finley'in de saati bozuk. Finley'de de harcayamıyoruz. Üşeniyorum yani. Gece 3'te falan geliyor Finley yanlış hatırlamıyorsam. O saatte de yani oyuna giresim yok şu sıralar. Dizi film falan izliyorum genelde o saatlerde artık. Şuraya 23 volt var.
hibe edeceğim. Kurumlara bağışlayacağım. Sosyal yardımlaşma kurumlarına bağışlayacağım. Bir o kadar da başka bir karakter daha var. Birikiyor da birikiyor. Burayı almıştık zaten. Tamam. Bunları koyalım. Kapat. Homestead'e gidelim. Şuraya koydum. Tamam. Güne 6 radyantla başladım ben galiba. Bakalım günün sonunda kaç radyant olacak. 9 olmuş bile. Ne ara? 2-3 radyant düştü mü ya? Bak sen. Olo olo. Olo olo. Tamam. Orban Glado dedik o zaman. Balıklara uğrayalım önce. Sonra ateşi yakarız. Bunu ver hazır buradayken. Repair basalım da. Olur mu olmaz. Tamam. Allah ne? Oy. Oy ha. Okay. Easy. Bu build'in böyle kalp krizi sorunları vardı, ben onu unuttum. Ya baba. Uğraştırma be ha. Ne dedin o işe ha? Yorma be. Oyun animasyonları fena bağlanıyor bende ya. Optimizasyonsuzluktandır diye ümit etmek istiyorum. O şekilde kendimi kandırmak istiyorum mümkünse. Teşekkür ederim. Ay ay ay. Uf, oğlum şu Essence Ember verme artık la, bir sürü var bende, vallahi verme istemiyorum. Trade'lemeye de üşeniyorum, gidip bir ara trade'lemem lazım onları Radiant'larla. Essence takas Radiant yapmam lazım da kimsenin de Essence'e ihtiyacı olduğunu sanmıyorum sunucuda. Bende bu kadar fazlaysa diğer oyuncularda da bu kadar çoktur. Hele daha çoktur çünkü casual oyuncu çoğu ya da yeni başlamış oyuncu zaten o kadar çok build yapmıyorlar. Bir tane build yapıp geçiyorlar. Oyunu full öyle oynuyorlar. Yani güzel bir trade sistemi lazım ya. En azından NPC'ler içerisinde trade yapmak lazım. Nasıl bir tane şey var? Ablamız var şeyde. Ne diye geçiyor o harita ya? Ha, Merinwoods'un şehrinde. Merin Village'da ha. Neredeydi teyze? Ha bak bu teyze. Irmgard. Irmgard teyzeye gidiyorsun mesela. Bir tane kafatası veriyorsun. 3 tane kafatası neyse sallıyorum. Sana bir tane el veriyor falan. O şekil takas
NPC'leri lazım ya. Ember'lar için de lazım. Gideceğim ben atıyorum 3 tane Essence Ember vereceğim. Bana bir tane Radiant verecek, anladın mı? Çünkü ihtiyacım yok. Yani ihtiyacım yok. Muhtemelen 1-0'da gelecektir yani. Gelmeli yani. Gelsin abi. Gelsin lütfen. Gidelim ateşimizi yakalım şuradan. Otumuzu da toplayalım. Bu ne? Balık ver abi. Çürümüş balık. Olun. Sublime. Sublime'larla Radiant takaslayacağım ama galiba Sublime çok tüketiliyor. Çok alıcısı var Sublime'ların. Bir Sublime'a 2 Radiant akar. Akar gider. Hop düşme. Oyunum ölme. Ay yine Essence. Abi Essence istemiyorum. Bir sürü var, istemiyorum. Hah Radiant, evet. Anlaşmaya başladık seninle oyun. Evet. Bir sürü ondan ver bana lütfen. Rica ediyorum. Diken atıyor bana. Hocam diken atıyor bana. Hocam Ahmet bana kalem ucu fırlatıyor. Hocam lütfen bir şey yapın. Böyle temizleyelim. Oh 2884 vurdum. Bu build'in tek sıkıntısı crit. Crit chancesini biraz daha arttırmak isterdim. Kim uğraşacak? Ben uğraşmayacağım açıkçası. Hele ki şu anki itemizasyon sistemiyle hiç uğraşmam. Umarım şu Last Epoch'tan gelen adam güzel, böyle bizi mutlu edecek, zamanımızın hakkını verecek iyileştirmeler yapar şu itemizasyon için. Şu anki hali pek iç açıcı görünmüyor çünkü. Hani peki geçtim, hiç iç açıcı görünmüyor. Sana yemin ediyorum her gün oyunu açarken kafamın içinde beni engelleyen tek şey, ulan kim uğraşacak şimdi o kadar farm atmakla. Atacağım bir de RNG bok gibi gelmeyecek istediğin şeyler. Ne gerek var diye böyle kafamın içinde bir ses. Şeytan beni dürtüyor. Allah. Hayır. Bak. Ama neyse ki ben uslu bir çocuğum, şeytana uymuyorum. Arkadaşlar. Fallen ver ya. Fallen'dan zarar gelmez. Fallen olur. Ama Essence Sublime verme artık. Onun yerine Radiant ver. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Bak. Yalandan one shot build'i. Yersen. Yalandan al. Ot, ha şuradaymış. Ot gördüm diyorum çünkü gözüme takıldı, burada bir yerde ot var. Bir repair çakalım. Ona şöyle yapalım. Allah. Ölüyorum sandım. Oğlum çok iyi can çalması var bu build'in ya. Sanırım oyundaki en iyi lifesteal bu build'de şu anda. Sanırım. Yani Elton Charge Attack var. Lifesteal from Bleeding var. Yani Lifesteal yüzüğü var. Yani her şeyden can çalıyoruz. Bak. At. Çat. Sandığımızı da alalım. Biraz götümüz tutuştu. Söndü. Çok şükür. Olur öyle arada. Lan game'ize. Ya hak. Allah olmadı.
Altaylardan Tuna'ya. Ray 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 ray. Kafamın içinde bu çalıyor 5 saattir, tutamıyorum artık. Ya kalkanına şimdi al. Al kalkan, hah al. Hah al. Al kalkan, hah. Al. Bug'lılar ya bir de. Allah'ım yarabbim. Dün Battlefield 1 falan konuşunca YouTube keşfetim algoritmam full Battlefield 1 oldu. Bir de böyle aramalara falan girdim. Ne halli oyun falan. Bir baktım şöyle oynanıyor mu falan diye. Şu an Battlefield oynayan kişiler sadece Battlefield oynayan insanlar. Öyle bir boktan yanı var. Yayın dışı belki girebilirim ama. Çok çekti canım ya. Çok çekti de indirmesi çok gözümde büyüyor abi. 90 GB bir günde falan indiriyor benim internet, yani öyle bir sıkıntılı yanı var. O zamanlar tabi doğru düzgün optimizasyon da yok. Değer mi? Dibine kadar değer de. Oh Radiant var abi, ver. Bendeki bu üşengeçlik biraz sıkıntı. Biraz sıkıntı. Ver bir Radiant be sen. Yüzümüz gülsün. Şenlenelim. Willow Cap. Peki. 13 falan ver bari de. Oradan yırtalım. Tam 13 vermesi peki. Ağzımla nasıl çağırdım. İşte böyle. Çok iyi. Çok iyi. Böyle ufak mutluluklar, ben buna razıyım, böyle küçük dopamin hitleri diyelim buna. Ya sizin de bug'ınıza şimdi ama. Nasıl ölmedin hala? Aa. Yabadabadu. Balığımızı tutalım. Kuruyan dudağımızı yolalım. Emcükleyelim. Her duştan sonra bir dudaklar kuruyor bende ya. Sebebi neden acaba? Bunun kesin bilimsel bir açıklaması vardır da. Köprüde mi bu? Yes sir. Güzel. O zaman burayı da farmlayalım. Burada balıklar vardı çünkü. Yoksa bir tane mi vardı? Burada bir var. Onu hatırlıyorum. Bir de galiba ya. Arka tarafa doğru da bir bakacağım. Belki orada da vardır. Yok muydu ya burada? Hiç mi yok? Bir tane bile mi? Üzdü. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Devam. Boss'a o zaman. Let's go. Koş. Çık. Koş. Bakalım hangi boss? Kendini deli edendir muhtemelen. Aynen. Ay bug gibi ya. Bir şehir atalım. Kolaydı. Oho, 3 tane legendary silah geldi. Bakalım güzel facet'liler var mı arasında? Bakalım. Ah! Ah! Yorgunum dostlarım, yorgunum. Ama böyle asırlık bir yorgunluk var üstümde. Asırlık. Oh. Sanki böyle önceki 100 hayatım böyle yorgunlukla geçmiş gibi. Hala bu hayatımda daha bitmemiş gibi. Hani falan. Hani anladın? Ayıkabildin mi o yorgunluğu? İşte öyle bir yorgunluk.
Atak speed düşüyor. Clumsy istemez ya. Bunu da sat. Bunu da sat. Razor. İşimiz olmaz ya. Üstüme öküz oturmuş gibi çok güzel bir tabir, evet. Tam olarak öyle böyle. Hatta çoğul yapabiliriz onu yani, öküzler. Hani birden fazla hatta. Tam olarak öyle bir yorgunluk. Tam olarak. Çok iyi demiş atalarımız. Kesinlikle öyle. Katılıyorum, katılıyorum. Damage, crit damage 9 var, dursun. Lightning de dursun. Bu da dursun. Bu da dursun. Hadi dursun. Hadi o da dursun. Hadi acıdım, hadi dursun. Hadi. Mr. Spider, Owner's Kind is Insider. Mr. Mider. Mr. Spider. Niye öyle yapıyorsun? Mr. mıydı, Mrs. mıydı? Bilmiyorum. Ölçmedim ki. Çat çat. Pat pat. Hop. Tahtalarımı da ver. 2 tane şundan al, gerisini de bundan al. Eve gidelim. İtemleri koyalım. Önce Manor. Sonra Homestead. Sonra Nameless Pass galiba, değil mi? Sıradaki Nameless Pass olması lazım. Tabi. Koy bunu. Koy bunu da. Bunu da koy. Bunu da. Bunları da gel buraya koy. Yüzüğü in aşağı koy. Şuraya bak. 2 katlı dubleks mis gibi evi koskoca depo olarak kullanıyoruz. Oyunun bize soktuğu hallere bak. Yazık, günah. Bir dakika lan, bir sürü Lacurit Ball ayırmışım. Bunların hangisi ne için? Mundane, Damage Increase, Focus Gain Reduce, Quick, Mundane, Reliable, Quick, Mundane, Razor. Razor'ı sat. Razor'la işimiz olmaz. Mundane. Tamam. Sandık da doluyor abi. Diğerlerinde ne var? Clumsy, Sharp. Bunlar dursun. Mundane. Quick. Nimble. Nimble'la işimiz olmaz ya. Sat. Reliable. Sharp olur da Reliable'la işimiz olur mu? Olmaz. Sat. Blunt. Dance. Meditative. Blunt. Bunlar dursun. Nimble. Reliable. Clumsy'yi sat. Burada Nimble. Festering sat. Sharp dursun. Ritualistic dursun. Razor dursun. Düz var, sat. Reliable dursun. Sharp dursun. Razor dursun. Çok Razor var ya. Bu kadar Razor'ı ne yapacağım ben? 2 tanesini falan satalım. Düşük oranlılardan. Şunu sat. Razor'dı değil mi bu? Evet. Okey. 2 Razor kalsın. Yeter. Esirmincim hoş geldin. Hoş geldin. Gençlere ne tavsiye edersin? Genç kalmalarını. Genç kalmak abi. Bu hayatın en büyük challenge'larından biri. Genç kalabildiğin sürece her şeyi yaparsın. Gerisi boş. Canım atamın da dediği gibi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur yani. O baptan
o kudreti arayıp bulup kaybetmemek verebileceğim kendime dahil en iyi tavsiyedir herhalde. 3 tane radyant mı bulmuşum ben? Güzel. İyi. Allah. İtem koyduk çok buralara ya. Durable. Tamam. Bir tek kılıcı koyduk. Yo, bu kılıcın ne işi var ki burada? Allah Allah. Harbi ne işi var acaba orada? Yüzükler gelmiş. Tamam, şunu alacağız. Alacak bunlar. Bir sonraki build'in itemleri ve bunlar. Yeniçeri build'i yapacağız. Onun eşyaları karışmasın diye. Yanlışlıkla karıştırıyorduk az kalsın. Ya evet. Tabii önce hayatta kalmak gerekiyor. Bir de o var. Onu iyi dedin Avsun. Ya işte o da çelişik ya. Hayatta kalmaya çalışırken gençliği de bitirebiliyorsun. O dengeyi kurmadan biraz mokoko oluyorsun. Duramazsan yani. Ama hem mental olarak da hayatta kalmaya çalışıp hem maddi olarak da hayatta kalmaya çalışıp genç kalmaya çalışmak en zoru herhalde. Sadece maddi olarak hayatta kalmaya çalışarak gençliğini de koruyabilirsin. Mesela hani bıcır bıcır takılıp falan böyle, anladım. Ama mental olarak da hayatta kalmaya çalışan bir statüdeysen, öyle bir hayat şeyindeysen, üstüne bir de maddi olarak da hayatta kalmaya çalışıyorsan gençliğini korumak diye bir şey kalmıyor galiba ya. Heves meves her şey gidiyor. Ben ikisini de hayatımın belli dönemlerinde halen daha dönem dönem yaşadığım için gerek mental gerek maddi olarak dönemsel olarak değişiyor. Bazı dönemler ikisini de aynı anda yaşadığım için böyle çok kaybettiğim oldu ya, o içimdeki gençlik hissini. Ne derler? Yaşam enerjisini, tutkusunu. Oluyor öyle şeyler ya. Sonra tekrar bulabilmek gerekiyor onu. Bıraktığın yerden yakalayabilmek gerekiyor, yoksa geçmiş olsun. Kabak tadı veriyor sürekli yaptığın her şey. O çok sıkıntı bir mevzu. Öyle olmamak gerekiyor ya. Bir de abi günümüzde her şey çok hızlı ya. Klişe ama öyle. Yani herkes bir an önce bir şeyleri bir an önce halletmek istiyor. Bir an önce varmak. O da yoruyor çok mentali. Tüketiyor yani. Peki tavuk döner mi, et döner mi? Valla dönerse senindir, dönmezse hiç et ya da tavuk olmamıştır diyeyim buna kanka. Ama şaka bir yana tabii ki tavuk dönerciyim ben. Öğrencilik zamanımda az yemedim Kadıköy'deki o büfelerden. Konservatuarın önünde bir de çeşit çeşit, sonradan birçoğu kapandı. 75 kuruşa falan yiyorduk ilk, sonra 1 lira falan oldu, 1,5 derken 2,5-3 liraları buldu. O zaman dedim ki bir bok oluyor zaten ekonomi. Daha o zamanlarda gitmeye başlıyor diye. Sonra 5-10 lira falan oldu, önünü alamadık abi. Ama çok lezzetliydi ya. O zamanlar gerçek OG tavuk döner vardı oğlum. Öyle sos mos yok. Yok Hatay dürüm bilmem ne yok oğlum. Safkan tavuk dürümden, dönerden bahsediyorum ya. Saf. Saf yani, böyle katıksız tavuk döner. Tadını yiyenler bilir. Şimdi hak getire bulamazsın. Yok. Ama hak vardır da. Kanka sen hadi bir yap aşağı. Önce aşağı inelim, şuradaki balıkları tutalım. Oo, okey. Yapmayın be. Araya aldılar beni. Araya aldılar. Ya bak. Tabi abi. Tadı yok, tuzu yok. O yüzden sos basıyorlar ki hani tadı tuzu varmış gibi olsun diye. Kendi böyle yağı, tadı tuzu olurdu oğlum dönerlerin o zaman. Onun yağına böyle ekmeğe bana verirlerdi sana. Üf. Dürüm de keza öyle. Abi çift lavaş yap derdim böyle. Tabii kardeşim. Canlar bana. Hadi yat aşağı.
Hadi yat aşağı anırma. Anırma yat aşağı. Ya benim en çok üzüldüğüm şey ileride gerçekten lezzet kavramının bitecek olması bu arada ya. Hayattaki bence en önemli keyiflerden ve hazlardan biri lezzet, yemek. Fark ettiyseniz o yavaş yavaş ölüyor. Çaktırılmadan ölüyor yani. Hiç çaktırmadan sessiz sedasız böyle gidiyor. Lezzet dediğimiz şey. İnsanlar gerçekten lezzetli ne, lezzetsiz ne falan bunları bilmeden büyüyor artık. Çoğu insan. Daha önceden bilenler de unutmaya başladı yani. Böyle kötü bir durumumuz var. Hayattaki en önemli, en değerli hazlardan biri bence lezzet. Tabii ki lezzet için yaşamamalı ya da sadece lezzet için yiyip içilmemeli ama hani o da hayatın önemli parçalarından biri bence. Ya tek masraf tavuk değil aslında da öyleymiş gibi lanse ediyorlar. Yoksa kazanınca kazanıyorsun baba yine. Evet maksimum 100-150 lira olmalı, katılıyorum ona bu arada şu anki ekonomide. Ya şu anki ekonomide işte 10 yıl önce 1,5 lira olan şey şu an 15 lira olmalı. İşte o zaman 15 lira olan şey şu an 150 lira olmalı hani 5-10 yıl önce. Öyle bakıyorum ben ama serbest piyasa için işin içinden geçmiş durumda. Boyalı çaylar falan onları bilmiyorum ya, ben de gördüm evet, awesome çıktı karşıma. Yani boya mı toz mu, çayın da tozu olabiliyor çünkü o fabrikasyondan da kaynaklı bir şey olabilir ama bilemiyorum yani o kadar çok mu oluyor, o kadar çok olmalı mı, o bilerek mi konuluyor, orasına bir şey diyemeyeceğim. Hep vardı çünkü çayda toz, onu biliyorum. Ama eskiden de bu kadar var mıydı onu bilmiyorum ya. Çok çay içen, çok çay tüketen biri değildim yani. Hiç. Onu kıraathanecilere soracağım. En iyi onlar bilir. Altaylardan Tuna'ya. Ray 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 ray. Oğlum Esserman, Battlefield'ı doldurdun kafama dün. Şimdi keşfetimde karşıma sürekli çıkıyor Battlefield şeyleri falan, böyle iki search attım. Geçtik. İşte onu diyorum abi, lezzet algısı o kadar değişti ki insanların. Hani kötü bir şey verdiğinde insanların lezzet anlayışı olduğu için kötüye alışıyor. İyi bir şey verdiğinde bu ne diyor falan hani. Şey gibi düşün. Hani çocukken yaşamışsınızdır siz de. Yakın nesilleriz belli ki. Hani köy sütü falan içtiğinizde böyle iyi bu ne falan derdim. Ben derdim yani. Ama şimdi pastörize süt içiyorsun, süt tadı yok, bir şey yok. Hani bok gibi, affedersiniz. Hani nimet şimdi diyeceksin de yani abi nimet olduğuna şüpheli ya. Ne şeylerle yapılıyor. Ne katılıyor içine bilmiyoruz. Şimdi babam bir şey getirmiş. Keçi peyniri getirmiş. Sana yemin ediyorum hani ikiz gırgırını yapıyor diyor, işte keçinin paçasının kokusu geliyor diyor. O koku o kadar güzel geliyor ki şu an. Ve şey hissettiriyor yani, doğru hissettiriyor, anladın mı? Eskiden böyle iyi kokuyor falan der çocukken, yemezdik öyle şeyleri. Şimdi bulsak da yesek oluyoruz yani. Şey gibi oldu bu. Bizimkiler de şey derdi, bizim zamanımızda elma kurtlu diye yemezdik, şimdi kurtla elma bulamıyoruz hesabı. Ona zaten alıştık biz. Bizim nesil olarak. Şimdiki nesil de zaten artık hani şey diyordu. Kuru fasulye falan ev yemeği bilmeden büyüyen nesil. Çay may nereden bilecek abi? Hak getire yani. Poşet çayla falan büyümüştür max. Sri Lanka çayı için tavsiyedir çay gurmesinden. Sri Lanka çayı bilmiyorum vallahi, ilk defa duyuyorum. Uydudan dinliyorlar bu arada, evet abi. Ben de YouTube'a geçeyim bari. Chat oradan dönüyor gibi. İstediğin yerden takılabilirsin Ersun. İkisinin chatini de okuyorum ya. İkisinin chati de düşüyor.
YouTube'da biraz daha fazla gecikme var. Kick'te daha hızlı geliyor. Yani sana bak kalmış tamamen. Yoksa çok bir farkı yok. Emin ol. Ben iki chat'i de görüyorum yani. Sadece YouTube'dakiler Kick'teki chat'i, Kick'tekiler de YouTube'daki chat'i sadece yayından görebiliyor. Öyle bir handikapı oluyor, o kadar. Ya yakında galiba temelli YouTube'a geçeceğim zaten bu arada ya. Emin değilim ama. Kick hiç doğru hissettirmiyor yani. Başladığım dönemden beri, çıktığı ilk dönemden beri. Şimdi bir de bu bot mevzuları iyice şişmeye başladı ya. Hiçbir şey yapmıyorlar falan. Kumar mevzularına hiç girmiyorum bile zaten. Artık internette para dönen bir site, bir platform açıp bu işlere girmeyen site kalmadı. En azından sadece YouTube'dan açıp bütün kitleyi oradan yürütme işi çok daha mantıklı geliyor. Ama işte canlı yayın deyince de kick ya. O yüzden düşünme aşamasındayım hala. İşte geçen yayın bahsettiğimiz muhabbet abi, tüketici alışkanlıkları. Maalesef kıramıyorsun hemen öyle. Ya da yok abi bana ne deyip yapamıyorsun o işi. Sevmesen de istemesen de o platformu yapıyorsun yani. Kick'teki tek amacım o şu an ya. Lan çıksana. Aa çıkmıyor çar. Aa çıkmıyor. Çar çıkmıyor. Peki. Peki öyle olsun. Bu arada elmadan açılmışken laf, sizde de haftalık pazar alışverişi 50 kilo yapılıp bitiremeyince kızılır mı? Tabi. Bizde kızma işini ben yapıyorum genelde ama ya. Kızma işinden ben sorumluyum. Ya diyorum niye alıyorsunuz bu kadar o zaman diyorum, hani bitmiyorsa. Ona göre alın mevzusu. Yazık abi, çünkü yazık, günah yani. Hani şey muhabbeti çekmeyeceğim, bulamayanlar da var diyor, o zaten. Orası zaten de. Kaç. Vur. Vur. Tamam. Bir de işin şey kısmı var yani, hani. Göz var, izan var kısmı var ya. Ya o zaman hani ya sor ya bir şey yap, hani bakarak al hesabı. Yemekte de öyle mesela, evde. Çok yemek yapılıp yenmeyince beni rahatsız ediyor yani. İşin ziyan olma kısmı zaten. Ama ne gerek var yani o açgözlülüğe, hani gözün doysun önce misali. YouTube'da evet ya, öyle sıkıntılar var, doğru. O konuda katılıyorum. Ama bence önümüzdeki 5-10 yıl içinde YouTube bütün diğer sosyal medya platformlarına tek atacak ya. Hani şu an mesela Shorts o yolda gidiyor zaten. Allah. Dur, şöyle yapalım. Canlı yayın işini birazcık daha iyi oturtmaları lazım ve arama işi. Videolar için çok iyi çalışıyor ama dediğin gibi ben şeyle çözmeye çalışıyorum YouTube'da. İşte oyunu yazıyorum. Topic kanalından aktif canlı yayınlara falan bakıyorum ama onda da dediğin gibi zibilyon tane yayıncı gösteriyor. Dil filtrelemesi yok, bir şey yok. Yani o açıdan sıkıntılı YouTube biraz. Zayıf yani. Ama bunları düzelteceğini düşünüyorum ya ilerleyen zamanlarda. O zaman da bayağı tek atacak diğer çoğu platforma YouTube. Şimdilik Kick'ten devam o yüzden ama YouTube muhtemelen benim tek şeyim olacak önümüzdeki zamanlarda. Sen söyle adına. Aktif kullandığım sosyal medya platformu olacak. Ya TikTok var mesela, hiç girmiyorum ya. Sarmıyor. Ha bir yerden sarıyor bir yere kadar ama. Bir yerden sonra bayıyor. Sürekli ergenler falan çıkıyor. Çünkü genel kitlesi o ya kullanan. Hani sırf o istediğim içeriğe ulaşmak için o bossları geçmem gerekiyor kaydıra. O mevzu sarmıyor hiç. YouTube'da öyle değil. Hani direkt zaten ana sayfamdan seçiyorum ya göre. O
Ona göre zaten algoritma işliyor ya. O sarıyor YouTube'da. Ya videolarda çünkü artık şeyi baz alıyor ya. Senin abone olduğun şeyleri değil de daha çok son 24 saat içinde tükettiğin şeylere bakıyor. O yüzden ben o gün mesela atıyorum işte Battlefield dün konuştuk. Tamam ben o gün Battlefield bakmak istedim kanka, bana ertesi günde Battlefield dayama anasını satayım. Anladın mı? Bunu yapıyor artık. O yüzden biraz sıkıntı. Ya, akılları varsa onu da biraz geri adım atarlar. Çünkü bütün insanların çoğunu platformda tutmak için hep şey öneriyorlar. Shorts öneriyorlar artık YouTube'da. Hep o ön plana çıktı. Kısa içerikli platformda tutmaya çalışıyorlar. Bu da YouTube gibi bir sitenin şeyine ters düşüyor. Çünkü YouTube'un asıl olayı video abi. Ben asıl video izlemek için giriyorum. Ve kaliteli video görmek istiyorum. Sen sürekli insanlara shorts öneriyorsun. İçerik üreticileri de insanlar daha çok shorts izliyor diye tırnak içinde. Halbuki öyle değil. Site daha çok shorts önerdiği için insanlar mecbur daha çok shorts izliyor. İnsanlar o zaman diyor ki ben de shorts çekeyim diyor. İçerik üreticisi olan insanlar. Bu da ne yapıyor? Platformu kısırlaştırıyor. Bayağı kısırlaştırıyor hem de. Yazık günah oluyor. Bunları biraz toparlarlarsa harbi akar gider yani. Akar gider. De işte çok da şeye bakmıyor ki adamlar. Sen söyle adana. Mantıklı olana bakmıyorlar. En çok ne para kazandırır ona bakıyorlar ya artık. Bu tür sosyal medya işlerinde. Platform yöneticileri, şirket yöneticileri ne dersen. Eskiden de o verimlilik bilmem ne. İşte tüketici dostu olsun falan filan yok artık. Kalmadı öyle mevzular. Abi ben sizin bug'ınıza şimdi ama. Ben sizin bug'ınıza şimdi. Neyse ağacımızı falan keselim derken balığı görmeden oltayı nasıl fırlattı acaba Çar? İyiymiş o da. Ben ağacın dibindeyim, balığı görmüyorum. Ağaca tıklamak yerine oltayı fırlatıyor Çar. O da iyiymiş. Peki. Olur. Bir konu hakkında zamana göre bile sıralama yok. Zamana göre şey var ya. Vardı ya hatırlıyorum. En son şeyde yok ama. Arama kısmında yok galiba. Bir içerik üreticisinin sayfasına falan gittiğinde var değil. Sanırım öyle hatırlıyorum. Onun haricinde olmayabilir evet. Ya onun sebebi de çok basit bu arada. Artık senin tırnak içinde özgür iradenle içerik aramanı istemiyor ki platformlar. Senin maruz kalmanı istiyor yani. Bunun üzerine tasarlanıyor. O yüzden sen istiyormuşsun gibi sunuyor sana ama istemediğin şeyleri fırlatıyor sana. Kendi istediği, izlemeni istediği şeyleri. Sen de sürekli görünce diyorsun ki ben bunları seviyorum. Demek ki bunlar var keşfetimde kafasına giriyorsun. Hardcore manipülasyon işliyor orada yani. Fena manipülasyon hem de. Hop. Geç kaldık. Okay. Ben girişteki balıkları tuttum. Mağaranın içindeki balıkları tutmadım değil mi? Gidelim onları da tutalım. Şu bug'ı da bir düzeltelim artık. Baydı. Tamam. Şuradan atlayabiliyor muydum? Atladım şu an. Geldi mi? Neyse. Sublime artı demir bulduk. Neye niyet kime kısmet demişler. Olur olur. Bunu da yeriz. Bu da olur. Bak bunu da var. Buradan geçiş yok muydu öte tarafa? Yokmuş. Sağlık olsun. Sağlık olsun.
Aşağıdan devam edelim de ölmeyiz inşallah. Tamam. X. Shot. Allah. Burayı bir açalım. Sonra bir mağara ziyareti yapalım. Buradan geçiliyor muydu? Yok. Şuradaki mağaraya gidelim o zaman bir. Buradaki balıkları da tutmadık diye hatırlamaktayım. Ya hak. Doğru hatırlamaktayım. Üstte bir de demir vardı. Onu da alırız. Daha geç kaldım. Dudağımı yolacağım diye balığımı kaçırdım. Awakening ne baba ya? Awakening verme. Oyunun en boş emberi o. Verme onu. Radiant ver bana. Radiant fırlat üstüne bir sürü fırlat. Fırlat. Biraz yolu uzattık ama. Buradan dışarıdaki mağaraya da gidelim. Gel abi. En azından bir iki tane burada da vardır. Galiba hep fix çıkıyor zaten. 2 tane vardı diye hatırlıyorum burada. Yok, bir tane mi var? Yok, tutmuşum. Evet. Çok güzel. Aferin benim beynime. Aferin benim beynime. O zaman buradan neresi kaldı? Şuradaki lavukları temizleyelim. Boss'u çıkaralım. Başka bir şey kalmamış çünkü. Sen neler oynuyorsun bu arada ya şu sıralar? Esirmen. Burada mısın hala bilmiyorum ama. En son bıraktığımda sanki sen LoL oynuyordun bir de ya. LoL artı BFC'ydin galiba sen. Şu sıralar böyle LoL'cu tayfa da çok LoL'den baymış gibi bir şey var çünkü. Nerede görsem. OG içerik üreticileri dışında böyle çoğu LoL'cu tayfa baymış durumda. Acaba onlar ne oynuyor merak ediyorum. Ben de bayağıdır LoL oynamadığım için kendimi eski oyunlara falan sardıydım bir ara. Şimdi de onlara geri dönmek çok üşendiriyor. Eski oyunlara geri dönmek. Allah. Sıçtık. Sıçtık. İn aşağı, ben sana göstereceğim Anya'yı. Tamam. 2-3 mob kaldı. Şöyle aşağı inelim, karşıya gidelim ya. Üşenmeyelim, keselim şunları da. Bitsin bu çile. Yapma be. Ne kaldı? Ne kaldı? Ya sorular mı? Varsa şu yukarıda vardır o zaman bir tane. Tam bir yerden çıkılabiliyor olmalı ya bu arada. Ben birazcık olsun tanıdıysam bu oyunun geliştiricilerine, şuradan bir yerden bana çıkma şeyi koymuş olmaları lazım, görünmez bir hitbox'la. Bura mı orası? Evet, bura. Dur. Bura. Kesin bura da. Şuna çıkınca. Çözdük oğlum, çözdük. Kafalarının içinde kira vermeden yaşıyorum bu oyunun geliştiricilerinin. Kafasının içindeyim, kira vermiyorum. Haberleri yok. Sen bende kal ya. Çözdük baba, oyunu çözdük ya. Kitabını yazacağız da kitap okuyan yok. Öyle bir saplayalım. Söz meclisten dışarı o diyerekten.
ufak bir saplayalım. Neredeki mobları keseceğiz? İçeriği kestik, aşağıyı kestik. Mağarayı mı keseceğim ben mecbur? Şuraya gidelim. Burada 2-3 mob bulur keseriz. Mağaraya çok üşeniyorum. Çok üşeniyorum mağaraya girmeye. Burada 2-3 mob buluruz. Şunları da ver. Ha, burada balık da vardı. İyi oldu buraya geldiğimiz. Doğru. Gümüş de vardı 3-4 tane. İyi oldu. Bak unutuyordum her seferinde. Hatırladım. Önce balıkları aldık o zaman. Doğru. Ya şaka bir yana. Kitaplar da biraz boş geliyor artık ya. O da çok popülist bir şey oldu ya. Kitap okumayı popülerleştirdiler ya bir yer abi. Böyle boş sayfalara bir kelime yazıp kitap basıyorlardı falan. Millet gidip bir de onlara para veriyordu. Allah'ım ne cringe zamanlardı ya. Allah kahretsin o insanları. Gerçek anlamda. Yani yazık, günah. O yüzden bayağı irite oluyorum artık. Kitap deyince bile böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Ya şey de kalmadı ya artık bir de. Modern edebiyat diye bir şey kalmadı artık yani. En modern edebiyat örneklerinden işte şey falan vardı. Nazım Hikmet falan, modern şiir falan filan. Onun devrinden sonra kapandı bence modern edebiyatta yani. Öyle bir şey kalmadı artık. Edebiyat kalmadı çünkü. Gümüş alamıyor muyum hiç? Vay anam. At şunları. Bunları ver. Şu arkada da vardı bir gümüş. Onu unuttuk. Onu da alalım. Taylardan tuğlaya. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Buradan atla. Buradan koş 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 koş. Aynen aynen aynen. Şimdi ışınlanabiliriz. Tabi tabi. Ya roman her türlü okunur. Romanın devri geçmez. Ama yani anlatım sığlaştı ya artık. Hani o edebi dil kalmamış gibi geliyor bana artık. Görüyorum. İnsanların konuşmasında bile yok o. Hani 10-20 yıl önce falan yine insanların konuşmasında bile, günlük hayattaki konuşmasında o edebi hissi alıyordum. Çünkü Türkçe biraz da öyle bir dil ya. Hani konuşurken sanat yaptığın bir dil abi. Boş bir dil de değil. Kalmadı bizde o artık. Hele şu plaza dili muhabbetleri girdi işin içine. Allah, canımı çok kötü kullandım. Çok kötü kullandım. Çok kötü kullandım. Çok kötü kullandım. Şunu at. Efendime. Bağırsak at ya. At. Bir tamir bas. Potla fulle canı. Geriye. Onu direkt yayık ayran moduna girmeden kesmek gerekiyor. Gel baba. İn aşağı. Yat aşağı. Hadi bakayım. Yanmadan alabilecek miyim? Evet. Neyi alamıyorum? Onlar da kalsın, onların ihtiyaç yok zaten. Envanter boşaltalım. Fullendik abi. Arthur Conan Doyle'dan çok
Agatha'cıyım ama modern edebiyatta Ahmet Ümit çok iyi temsil ediyor polisiyeyi mesela. Hiç okumadım. Agatha'nın birkaç kitabını okudum. Agatha'yı seviyorum ben de. Ya alternatifini hiç okumadığım için de seviyor olabilirim bilmiyorum ama arkadaş tavsiyesiyle başlamıştım. Çok sarıyor. Plot twistleri efsane o kadının yani. Kendini sana zeki hissettirip böyle mindfuck yapmakta çok başarılı. Çok başarılı. Tabii canım, tabii. Ama Türk edebiyatına hiç girişmedim ben ya. Belki bir ara oraya girişmem gerekebilir. Old school Türk edebiyatına. Çare orada olabilir. Ya modernlerden bir şey okumuştum işte. Azra Cohen. Severim hala. O kadını da harcadılar ya. Fena linçlediler, fena yok ettiler. Müstahak o yüzden bizimkilere. İş çarpıtmaya gelince, laf salatalığı yapmaya, demagoji yapmaya, ajitasyon yapmaya gelince bizim memleket dünya markası. Sana yemin ediyorum bak. Dünya markası. Neyse çok girmeyeceğim detaylarına da. O kadının FGP kitabını bitirmedim. Ama Fi'yi bitirdim diye hatırlıyorum. Sonrasında diziye çevrildi zaten. Diziyi izledim. Asıl şeyini okudum onun. Aden kitabını. Hiç unutmam. Çok güzeldir. Bir ara dönüp tekrar okumak istiyorum hatta. Ya belgesel niteliğinde bir kitap o. Ansiklopedik değeri olan bir roman yani. Roman ama kurgusal karakterlerle anlatıyor ama çok güzel kaynak göstererek de çok güzel tarihi mevzulara değiniyordu. Keza şey öyle Gör Beni. Onu bitirememiştim Gör Beni'yi. O kadar ağır bir roman ki. Hani aynı anda günümüzü, Osmanlı dönemini ve öncesindeki Türk uygarlıkları tarihine falan değiniyor kitabın içinde. Dönem olarak ama böyle değişik bir dönemde geçiyor. Yani Osmanlı dönemi gibi ama kurgusal bir Osmanlı dönemi hayal et. Ama içerisinde geçen bilgiler falan şey. Sen söyle adını. Günümüzdeki olaylardan da var mesela kurgusal bir lore kitabın içinde. Ama işte efendime söyleyeyim Uygur Türklerinin tarihinden de esinlenen lore'lar var kitabın içinde. Çok değişik bir roman. Tavsiye ederim buradan herkese okumasını. Gör Beni'yi özellikle. Aden de güzel. Onun hatta devamı gelecekti Nakar diye. Saldı galiba, bıraktı. Küstü mü acaba? Ne oldu bilmiyorum. Ya da küstürüldü mü, susturuldu mu bilmiyorum ama çok da güzel bir hayat felsefesi vardı o kadının. Takip ederdim yani bayağı. Eline eteğini çekti ama artık her şeyden galiba. Saldı komple bu işleri. Kendi çiftliği falan vardı oğlum kadının. Şey falan öğretiyordu işte. Pestisit nasıl yapılır falan, gübre nasıl yapılır doğal. Ata tohumu nereden alırsınız falan diye. Ve artık ata tohumu almak, ekmek, biçmek bile yasak oldu. Kendi öz çiftçilerimiz bile ağlamıyor. Kim bilir o nasıl baskılanıyordu zamanında. Ha, modern edebiyatla Türk edebiyatında yani edebiyatçı bir kadın değildi bu arada, kendi de söylüyordu. Ben yazar değilim diyordu hani. Sadece anlatmak istediklerim var ve onları kitapla anlatıyorum diyordu. Okuduğum tek isim o ama günümüzde. Günümüz dediğim de bundan belki 8 yıl önce falan bu arada okumuştum. Şu an yeni kitabı yok diye biliyorum. Old School Türk Edebiyatı'nın da bir kısmı çok cacık ya. Diziye çevrilenlerden görüyoruz işte. Evet. O zamanlarda biraz mevzu şehvet üstüne kurulu olduğu için romancılık biraz toz pembe ya. Çok lale devri yani baba, ben gelemiyorum o mevzulara. O yüzden ben bilim kurgucuyum biraz ya. Mesela Evrendeki Son Kayıt diye bir kitap okumuştum ortaokuldayken. Türkçe hocam önermişti. Yani bütün sınıfa önermişti tabii ki. Hastası olmuştum. Yazarını hatırlamıyorum ama bir ara alıp okuyacağım tekrar onu ya. Yani çok güzel hissettirmişti o evren. İnanılmaz güzel hissettirmişti. O hissi daha sonrasında Altered Carbon'da almıştım mesela. Dizi olan.
Aynı hissi vermişti o çocukluğumda o kitabı okurken. Ve o evrenin içine çekme muhabbeti tam olarak o dizide tekrar hissettirmişti bana kendini. Bunları gördükten sonra dedim ki şimdiki dizilere çok laf etmeyeyim, zaten bizim kanımızda varmış eskiden beri Teren'i seyret. Evet evet abi, bizim toplumda var öyle bir mevzu ya. Genel olarak insanlık ırkında var bence bu da, Türklerde daha çok. Hani bak baktığında şeyde falan da öyle, kraliyet işte saraylarda falan dönen, İngiltere'de falan dönen mevzularda da var bunlar yani. Sadece Türkiye'ye özgü ya da Osmanlı'ya ya da işte şu anki döneme özgü değil. Ama bizde fena bokunu çıkartma durumu var galiba ya. Ya da hayal etmek çok oluyor bizde. Yani yapamadığını hayal ederek abartma durumu bizde fazla olabilir. Çünkü elin gavuru icraatte de abartıyor. Mesela Peyami Sefa'nın 9. Hariciye Koğuşu'nu okumuştum 12-13 yaşlarında. O nasıl bir kitap ya? Koğuş moğuş deyince böyle şey gibi bir şey canlandı kafamda. Hapishane falan, işkence muhabbetleri. 12-13 yaşında okunacak bir kitap adı gibi durmuyor yani. Gerçi o yaşlarda evet, o tarz psikolojik şeyler okumak insanın hayata bakış açısına erkenden hızlandırabiliyor. Katılıyorum o açıdan. Ben çok okumak yerine izlerdim o dönem o tarz psikolojik işleri, filmleri, dizileri falan. Severdim yani. Psikolojik gerilim, psikolojik korkudan tut. İşte daha böyle efendime söyleyeyim. Polisiye değil de işte şey, suç temalı şeyler. Suç temalı şeyler deyince de çok kötü duyuluyor. Kulağa çok kötü geliyor lan. Ya suç psikolojisi, suçlu psikolojisi üstüne diyelim daha iyi olur, daha doğru olur herhalde. Aynen. Ha, hastane koğuşu direkt. Oo. Bir tık daha şey. Hapishanede en azından bir yere kadar empati kurup bir yerden sonra şey diyebiliyorsun. Ya zaten suçlular amına koyayım falan deyip salabiliyorsun da. İşin içine hastane, hastalık falan girince onların psikolojisi de fena ya. Benim ergenliğimde izlediğim öyle şeyler vardı işte. Filmler, diziler bir ara çok popülerdi. Hatırlarsınız böyle. İşte kanser hastalığı üzerinden dram filmleri, dizileri falan filan. En basit örneğinden şey işte. Breaking Bad abi yani. Direkt dümdüz. Lan dur artık vurma. Bizi cacık yapacaktı ya az kalsın. O tarz filmleri, dizileri falan seviyorum ben ya. Hani empati mevzusundan ziyade de bir yandan o psikolojiyi anlamak için iyi geliyor. Bazı şeyleri yaşayarak değil de yani hayal ederek, deneyimlemeden öğrenmek daha sağlıklı. Bu tarz işte filmlerle, dizilerle. Gerçi ben Breaking Bad'i çok sonradan izledim de o aklıma gelen ilk örneğiydi sadece yani. Ergenlik dönemlerinde şey vardı, Aynı Yıldızın Altında diye bir film vardı abi. Bir de bayılırdım ben böyle aşk meşk ergen işlerine o yaşlarda. Hem aşk var içinde hem kanser hastalığı falan var böyle, Allah'ım. Nasıl sıçmışlar ağzımıza ya ergenken. Hollywood yapıyor bu sporu ya, seviyor. Kitlevi hayali travmalar satma işinde bir numara ya Hollywood. Yapıyor bu sporu valla. Yalan yok. Bug'ına yanacağım şimdi. Buglanma çocuğum, buglanma. Etrafından dolaşalım, şuradan çıkalım tekrar. Esirman hoş geldin tekrar. 5 ay içinde istesem 5 almalı. Ne?
Ha, IELTS'ten 5 almalıyım. İngilizcem A2 alabilir miyim? 5 ay içinde alabilirsin. Yani doğru çalışıp mantığı oturtursan ve güzel de gramer çalışırsan alırsın. Ya İngilizce'de olay çünkü tense'lerin ve şeylerin mantığını çözmekte. Cümle ögelerinin mantığını çözmekte. Bizim Türklerin İngilizceyi bu kadar zor öğrenme sebebi o. Türkçe ile kıyaslamaya çalışıyoruz hep. Ben de ben sadece okulda öğrendim İngilizceyi mesela. Hiçbir kursa falan gitmedim. Yani sonradan 20'li yaşlarımda falan 18'li 20'li yaşlarımda gittim seviyemi ölçmek için. Hani belge almak için. En son C1 Plus mıydı? Öyle bir şeydi galiba. C1'di ya da. Tam hatırlamıyorum. Şimdi sallamayayım ama. Ve ben okulda sadece İngiliz... Yani okulda mesela kelime dağarcığım çok kötüydü. Ortaokul ve lisede öğrendiğim İngilizce'de. Sonrasında üniversite yaşımda falan oyunlar, diziler vesaire, bir de birazcık yabancı arkadaşlar edinerek hem kelime dağarcığımı hem de iyice tensleri vesaire oturttum pratik olarak. Çünkü tensleri teoride anlasan da pratikte kullanmadıkça yine çözemiyorsun. Bir ara harbiden Türkçeyi unuttuğum bir dönem vardı çok İngilizce konuşmaktan. Yani bazı Türkçe kelimelerin İngilizcesi daha önce aklıma geliyordu. Şu an tam tersi. Çok uzun bir süredir İngilizce konuşmadığım için. 5 ay boyunca sen de öyle bir kafaya girersen, özellikle de yabancı bir arkadaş edinirsen, güzel İngilizce bilen, telaffuzu iyi olmak zorunda değil ama doğru İngilizce konuşması iyi olur. 5 ayda çözersin o işi yani. Çok uzun sürmez. 15 yaşındaki bir çocuğun dizide bir rahatsızlık çıkıyordu. Onunla mücadele sürecini ve kendi hayatına dair mevzuları da içeriyordu. O yaşta okunabilir, güzel. Ha, çocuğun kafasından anlatıyorsa okunabilirmiş. Evet. Ben öyle şeyleri severim abi. O yaşlarda güzel gidiyor. Tam relate kuruyorsun çünkü. Suç ve Ceza'yı mesela ilk okuduğumda ben bırakmıştım. Çünkü çocuktum anasını satayım, daha ergendim. Kaldıramamıştım. Sonra lise bittikten sonra bir daha okudum o kitabı. Lise bitmeye yakın. Vay amına koyayım dedim mesela. O yaşlarda daha relate kurabildim çünkü. Bizim ülkede de öyle bir sıkıntı var zaten kitaplara dair. Erken yaşta sırf klasik diye okutuyorlar. Ulan o yaşta o çocuk onu ne anlayacak ki? Önce onun felsefesine hazırla o çocuğu. Sonra o okur zaten, kendi bulur o kitabı yani. Kelime dağarcığı bayağı önemli, evet. Ama bana kalırsa hepsinden en önemlisi cümle kalıplarını anlamak. Yani olumlu, olumsuz ve soru cümlesi nasıl oluşturulur? Bunların temel mantığını anladıktan sonra zaten geri kalan her şeyi bunların üstüne kuruyorsun. Tensler de bunun üstüne kuruluyor, cümlelerin üstüne. Bizim İngilizce hocamız öf niyazi diye öğretirdi. Özne, fiil, nesne, yer, zaman. Cümle, düz cümle kalıbı. Olumsuz olduğunda not takısı geliyor işte. Olumlu olduğunda bu sırayla. Soru olduğunda da işte fiil başa geliyor. Bu kadar. Böyle öğretiyordu bize yani. Bu mantığı çözdükten sonra ya senin bug'ına ben uğraşamayacağım. Buglansan bugla. Geri kalan puzzle yapboz gibi düşün yani. Boşlukları dolduruyorsun işte. Şöyle yapalım seni. Hiç uğraşamayacağım bug'ını düzeltmekle. Bana ne anasını satayım. Bug'lı keseceğim. ODTÜ'nün açık yeşil ve açık pembe iki kitabı var. Reader at Work. O varmış elinde. Güzel işte. O zaman ben 5 ay boyunca dediğinizi yapayım. Yap. Yani pratiği atlama. Bir yandan da pratiğini yap. Online bile olsa bir tane yabancı bir arkadaş edin kendine. Ya da bir yabancı yayıncı bul. Şöyle çok izlenmeyen. Git onunla sohbet et mesela. Ya da çok izleniyor da olsa git altyazılı videolarını izle. Ben şeyi izlerdim mesela. Asmongold'u izlerdim. Böyle İngilizcem paslanmasın diye. Hiç İngilizce konuşacak kimse olmadığında.
Tam böyle atipik Amerikan aksanı falan var çünkü hem anlaşılır hem de kullandığı cümleler işte sokak ağzı falan modern, günümüzü yansıtıyor. Bayağı iyi geliyordu. Listening'ime de yarıyordu bayağı. Ha bak o konuda ben yokum. Essay yazma falan. O mevzularda hiç yokum. O konuda bir şey veremeyeceğim. Bir tavsiye. Avsum ya da Şentürk diyelim. Buradaki nickiyle. Güzel tavsiyeler veriyordur. O konuda bilgili bir abimize benziyor. Evet abi konuşma bayağı önemli ya. AI da mantıklı. Ben de yapıyordum onu evet bak. AI ile bir ara yapıyordum ChatGPT ile. İngilizce konuş sadece diyordum. İngilizce konuşmasına çekerim fişini falan. Tehdit ediyordum onu böyle. Bazen mallaşıyor, Türkçe'ye dönüyor bir anda. Bir iki fırça atıyorsun kendine geliyor. Kardeşim diyorsun ben sana İngilizce dışında bir şey konuşma demedim mi? Çok pardon, çok pardon diyor. Yine Türkçe özür diliyor. Sonra İngilizceye dönüyor. Ama iş görüyor yani. Hiç yoktan iyi. Hoca da mantıklı evet. Çünkü ben şeye karşıyım direkt işte isimlerini vermeyeyim de bu dil uygulamaları var ya. O iş bana biraz yaş geliyor. Şartlı refleks sadece ezberliyorsun mantığı anlamadan tekrar et. Bak bunu söyle bak şunu söyle. Saçmalık lan o papağan oluyorsun. Hocadan mantığını anlayarak ders almak daha mantıklı. Hiç önermem yani o diğer dil uygulamalarını. Şimdi tekrar isim vermeyeyim dediğim gibi. Siz bildiniz zaten piyasada kaç tane var ki. Her yerde görüyorsunuz zaten. Görüyoruz. Bana çok saçma geliyor yani. Belli bir seviyede biliyorsan paslanmamak için mantıklı o uygulamalar. Ama onun haricinde öğrenme açısından, geliştirme açısından yeterli bulmuyorum. Yani sen de A2 dedin. A2 hani giriş seviyede sen. A1, A2. A1 hello how are you? A2 işte birazcık daha soru cümleleri, olumlu cümleleri, tense'lerin başı falan diyebiliriz. B'den itibaren B1, B2 işte itibariyle o tarz şartlı refleks uygulamaları daha çok iş yapar. O çünkü diri tutar senin vokabülerini falan ama senin şu an daha çok zaten B1, B2 seviyesine hazırlanman lazım önce. O da hocalarla falan daha mantıklı. Tabi tabi. Direkt hiç bulaşma yani. O şey plasebo. Mış gibi yapıyor sana. Öğreniyor musun hissini satıyor sana. Eğitimi satmıyor o uygulamalar yani. Karşıyım o yüzden bayağı saçmalık. Büyük saçmalık. Alan kendini eğlendirene de bir şey diyemem yani de. Gerçekten öğrenmek isteyen adamın alacağı şeyler değil onlar. Yapacağı şeyler değil. Ev buff'ımız bitmek üzere. Ev buff'ımızı yenileyelim bir yandan. Benim lisede öyle bir anım var abi. Lisedeyken ilk sene ben şeye gidiyordum. Haydarpaşa Meslek Lisesi'nde enstrüman tamiri bölümündeydim. Ya lütfiyerlik diyeyim işte. Geçici olarak o dönem aynı zamanda konservatuara gidiyordum çünkü yarı zamanlı. Tam zamanlıya hazırlanmaya çalışıyordum. O yüzden de hani elimden geldiğince hani hem sınıfta kalmayayım vereyim notları diye çat çat geçmeye bakıyordum hani temel derslerden. İlk sene nasılsa diye. Ama okulun şöyle bir durumu vardı. Hem sabahçı öğlenci sistemi vardı çok büyük bir okul olduğu için. Hem de efendime söyleyeyim şeyde kelebek sistemiyle sınav oluyordu. Yani şubeler arası karma bir sınav oluyordu. Bütün şubeler aynı anda sınava giriyordu. İşte 9. sınıflar o gün sınava giriyor ve tek sınıfta farklı şubeden öğrenciler oturarak sınava giriyordu. Kimse kimseyi tanımıyor zaten. Hani kopya mokya çekemiyorsun o yüzden. Ve İngilizce sınavında abi ben verdim kağıdı ilk 10 dakikada falan bitti hocam diye. Dedi kağıda da baktı.
Öyle boş da değil. Hani kopya mı çektim falan da diyemedi o yüzden. Yani dolu. Bayağı dolu dolu. Hani açıklama kısmı falan da öyle. Bir boş 2 paragraflık şey kısımları olurdu. Sen söyle adını. İşte yazılı kısmı serbest. Dedi sen kursa falan mı gittin dedi. Nasıl bu kadar hızlı bitirdin? Hocam dedim niye kursu ya dedim. Niye kursa gideyim hani. Ortaokuldan beri İngilizce dersi öğretilen bir eğitim sisteminde yaşıyoruz dedim böyle. Kadın şaşırmıştı. Orada da çaktırmadan eğitim sistemine bir sapladım yani. Hoşuma gitmişti ama böyle. O kadar saçma ki çünkü bizde İngilizce dersine verilen önem diyeyim, değer. Hocalarda bile, İngilizce hocaları bile kendi dersine çok önem vermez yani. Ama ben şanslıydım. Ondan öncesinde de bir ondan sonrasında pardon. O liseden sonra geçtim. Şeye geçmiştim. Göztepe'de neydi adı? Tahran'ın arkasında Feridun Tümer diye bir lise vardı. Hatırladım şimdi. Belki adı değişmiştir şimdi. Bir iki yılda orada okudum. Çok güzel bir İngilizce hocamız vardı orada. Yani güzel dedim erkekti de dersine çok değer veriyordu adam. Sadece İngilizce konuşarak ders işliyordu. Kimse İngilizce bilmese bile. Ya bilen İngilizcesini geliştiriyordu. Bilmeyen de dinleye dinleye alışıyordu. Anladın mı? Ve hani gerçekten çok işe yarıyordu. Ben orada çok geliştirdim kendimi. O hocamın çok kulakları çınlasın buradan. Adını unuttum ama çok çok da tatlı bir insandı. O sayede ben daha da geliştirdim mesela İngilizcemi. Ama bizde ne abi genelde? Good morning teacher. How are you? I'm fine, thanks and you sit down. Bu ne oğlum? Yani, ezbere ne o? İngilizce konuştuk, bitti. Yani, baba konuşacaksın. Ne anlatıyorsan İngilizce anlatacaksın. Mecbur bırakacaksın ki çocuğu İngilizce düşünmeye, konuşmaya anlasın. Yoksa ezbere I'm fine, thanks and Taksim oluyor yani. Olmuyor. Supplementation. Öyle ya ben severim saplamayı. Liseyi de o yüzden yarım bırakmışımdır ben. Açıktan bitirdim liseyi. Yine saplayarak çıktım çünkü baktım bir yerden sonra sarmıyor yani. Dedim ben burada bir yıl daha kaybedemem yani. O bir yılda ben yapacağım istediğim şeyleri yaparım. Gider biraz çalışırım gerekirse bilmem ne diye. Açığa geçtim. Allah'ım bizimkiler nasıl delirdi. Annem falan kafayı yiyor böyle. Nasıl bırakırsın? Niye bırakıyorsun? Başarısız da değilsin bilmem ne. Ya diyorum problem o zaten. Okursam başarısız olacağım ama. Bir şey öğrenemiyorum ki. Ne bileyim biyoloji dersinde falan bir soru soruyorum hocaya mesela ya da fizik dersinde. Bu niye böyle şu niye şöyle falan diye. Çünkü öyle diyor bana. Lan çünkü öyle diye açıklama mı olur? O ne? O nasıl saçma bir şey? Bunlara böyle dayanamadıkça saldım ben de dedim kendim okurum açıktan. Madem diploma almak için okuyorum. O sırada da ne yapmak istiyorsam hayatımda onu yaparım yani dedim. Son bir yıl kala mezuniyetimi açığa geçmiştim. Müdür yardımcısı falan arıyordu böyle diyordu ya Kutlu işte bırakmak istiyor musun falan niye? Hocam dedim yani okusam da bir şey değişmeyecek yani. Şeyden de çok tetiklenmiştim. Bu seçmeli ders ayağı altında, adı altında seçmene izin vermeden ders dayatıyorlar ya sana. Oradan da bir takışmam vardı müdür yardımcısıyla. Hocam diyordum ben şu dersi seçmek istiyorum. Ay yok işte bilmem ne bu zaten not ortalamanı yükseltmek için sadece bu dersler falan. O zaman niye okuyoruz anasını satayım hani tribi doğuyor. Çok gıcık olduğum bir müdür yardımcısıydı o. Gider ayak ona da birkaç böyle supplementation yapmıştım yani. Tabii bu benim tercihimdi yani çok cool bir şey değil bu. Kimisi de ayıya dayı der köprüyü geçene kadar. Ben diyemedim hiç eğitim hayatım boyunca. Konservatuarı bile o yüzden bırakmışımdır yani. Baktım herkes yalak. Herkes birilerini yalıyor bir yerlere gelmek için. Konservatuar yani sanat öğretilen, sanat yapılan bir okulda bile böyleyse dedim. Yerler lan o işi. Saldım yani. Onu da 4 yıl okuduktan sonra. Ki 2 yıl ara vere okudum yani. Bir 2 yıl okudum. Saldım. Dedim belki bölüm değiştirirsem rahatlarım falan. Bölüm değiştirdim. Baktım aynı terhane. Komple orayı da saldım.
Benim otoriteyle böyle bir problem var yani çocukluktan beri. Bilmiyorum artık neden kaynaklanıyor ama. Bir de benim tuvalete gitmem lazım. Bir anda nereden çıktı bu diyeceksiniz ama arkadaşlar motoru bozdum. Kadıköy Boğazı gibi altıma sıçmamam için osurdum niyetine. Benim bir hemen tuvalete kaçmam gerekiyor. 5 dakikaya geliyorum, chat size emanet. Oh, Allah'ım sen yardım et. Hadi. Geldim. Tahminimden hızlı sürdü ve kolay sürdü. Mutluyum. Çok şükür. Eyvallah eyvallah. Geçer ya, şu sıralar bol sebze falan bakliyat yedim. Bünye alışık değil tabi. Alışmış karbonhidrat. Bir anda fazla geldi bu kadar sağlık vücuda. Bir de 2 gündür çok az su içiyorum. Onunla da birleşince dehidrasyon da fena bozuyor motoru. O yüzden su için abi bol bol. Hatta hatırlamışken ben de içeyim. Oh. Neyse bugün patatesli bir şeyler yedim. O toparlar bizi. Yarın da biraz hamur işine abanırız. Bakar gideriz. Bu tier 1 bunu istemem. Sen bununla ciklet al. Bridge olur. Balık da ver. Ben niye bu kadar az mob gördüm peki şu ana kadar? Mob bulamadık bu haritada. Niye böyle oldu? Umarım bug'lı değildir harita. Bug'lı değilsin değil mi? Değilsin, tamam. Dur. Pat. Çat. Oğlum şu oyunun 1-0'ı çıksın artık ya. Vallahi çıksın ya. Çok merak ediyorum. Yani
Aynı şeylere de saplamaktan sıkıldım. Nasıl ya? Nasıl kaçırdım ben o sonuncu periyi kaçırmamışım. Atma kafama daş atma. Böyle 1-0 çıksın da farklı şeylere ağlayalım birazcık. Ağlayacak yeni şeyler olsun oyunda. Şu anki hali artık ezberledik ya. Vallahi. Beynim yeni dopamin kaynaklarına ihtiyaç duyuyor oyun bakımından. Şu sıralar gerçek hayat biraz baydığı için bütün dopamin ihtiyacımı yine dijitalden karşılama moduna girdim. Yürüyüş falan yapardım önceden. Uyku düzenim o koku olunca şimdi onu da yapamıyorum. Yani yapsam yaparım da diğer şeylere zaman kalmıyor böyle olunca. Günde 2 öğün uyumaya başladım abi. Günde 2 öğün uyumak ne? Gece yatıyorum 1'de 2'de, sabah uyanıyorum bir 5'te 6'da. Ondan sonra takılmaca öğlen bir daha vurmaca kafayı. Akşamüstü uyanmaca. O saatte de yürüyüş mü yapacağım, duş mu alacağım, yemek mi yiyeceğim, yemek mi hazırlayacağım, hangi birini yapacağım? Yani yemeğe ben hazırlamıyorum komple de işte yardıma giriyorum mutfağa böyle. Tekrar böyle bir tamamen gece uyuyabildiğim düzene dönmek istiyorum. Çıtırdan artık. Onun için de bir gün gündüz tamamen uyumamam lazım da o da işte patlatıyor beni ya. O uykunun eksikliğini tamamlamak istiyor vücut çünkü. O fena sıkıntı oluyor uzun vadede. Şu an zaten onun şeyini çekiyoruz. Acısını çekiyoruz diyeyim yani. Bakalım halledeceğiz ama. Halledeceğiz. Bir çıtır düzelme yolunda gibi şu an. En azından. Ve artık sabahlamak da eski keyfi vermiyor biliyor musun? Eski tadını alamıyorum sabahlamanın. Eskiden keyifli gelirdi sabahlamak. Artık böyle boşluk kabak tadı veriyor. O da tuhaf bir durum. Nedenini bilmemekle birlikte. Hop bir repair basalım şuradan tekrar. Fokuslar boşa gitmesin. Bir radyant versene. Oh, olum da olur. Tamam. Son saniyede çağırdık yine Amber'ımızı. Güzel güzel. Güzel. Abi bu oyuna Action House gelsin istiyorum ama ya. Ben hayatımı bu oyundan kazanmak istiyorum abi. Şakasız bak. Millet nasıl böyle işte Metin 2'den Albion'dan falan kazanıyor hayatını. Ben de bu oyundan kazanmak istiyorum. Şakasız ya. Kopamıyorum oğlum ben bu oyundan. O yüzden bize bu fırsatı vermeli bence Moon Studio. Oh çok güzel oğlum, çok güzel Amber'lar çıktı. O kendi ekosistemini kurma işine girişmeli yani. Genel geçer ana hatları belli oldu. Başka bir soru daha sokuşturmam lazım araya ama bir fikir verir bakmak istersen. Tamam gönderdiysen bakalım. Bakalım hemen. Ya filler soru koyacağını hiç koyma daha iyi bu arada. Bayar o yani. De o emanetliği hissettirir. Olmadı ben derim şunu da sor. Hadi bunu da sor diye onları sokuştururum ben araya. Çaktırmadan. Bunu da buradan ifşalamak çok hoş olmadı gerçi ama ne olsun. En kötü öyle yaparız yani. Hiç canını sıkma o açıdan. Şunları da keseyim. Bakacağım şimdi. DM'den atsaydın ama soruları. Spoiler olmasaydı. Bakalım. Ha daha göndermemişsin. Tamam yapıştır bana DM olarak Steam'den gönder direkt. Bakalım. Ya da internet mi yok? Yok var. İnternet olsa orası disconnect derdi doğru. Burada da balık mı var? Var vallahi. Ver abi. Tamam.
Şu meydandaki mobları temizleyelim o zaman. Sonra haritanın başına döner. Oradaki gümüşleri falan alırız. Lan dur 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 dur. Allah be şimdi. Ben bir açayım da. Ölmem ama hani öldük diyelim. Buradan başlayalım tekrar var en azından. Bu arenayı seviyorum. Allah! Patladı öldü. Boşa gitti. Tamam. Arkada birkaç gümüş kaçırdık gerçi de. Çok takmalı mıyım kafayı sanmıyorum. Onlar da kaçıversin yani, her şeyi de alacak değiliz. Daha mağaradaki gümüşler var gerçi. Belki onları almaya giderken arkadakilere de dönebiliriz. Belki. Emin değilim. Emin değilim. At. Şu da Spurs mu? Spurs olsun o da. Bu fake. Peki. Fake ulan fake. Etleri sütleri topla. Spursları ver. Physical build'leri seviyorum ya. Ağaçlara direkt tek atabiliyor. Tier 2'lere de. Tier 3'lere de. Şey de atamıyor ama olsun. Maden de atamıyor pek ama olsun. Ona da şükür. O benim periler bayağı paslanmış ha. Öyle böyle değil. Fena paslanmış hem de. Fena paslanmış. Birazcık peri antrenmanı yapmak lazım. Şu peri teacher build'ı ben bir toparlayayım da bir ara birazcık onunla oynayalım. Gerçi bariyerin içine sıçtılar. Nasıl düzelteceğiz o build'i onu da bilmiyorum. Bariyer bok gibi bir durumda şu an. Kullanılacak gibi değil oyunda yani. Bulacağız bir çözümünü abi. Ta ki seni görene kadar olanlar olur. Ben oldum. Yine keşfetime düştü bu şarkı. Yine dilimde kafamın içinde çalıyor kira vermeden. Güzel de şarkı, yalan yok ha. Sürekli dilimde çalmasa daha iyi. İşin ilginç tarafı şarkıya bir şey de hissetmiyorum biliyor musun? Ama güzel şarkı. Çıkmıyor kafamdan. Çoğu insan relate kurduğu için çok ilgi duyuyor şarkıya, şarkılara diyeyim. Bana artık ne olduysa hissizleştim mi anasını satayım. Uyuştum mu ama gerçi oldum olası çok şarkılar bana bir şey hissettirmemiştir. Ergenliğimde işte duman muman böyle çok. Hayır. Yok öyle bir dünya. Güzel toparladık perileri de. Duman dediğim gibi bayağı bir şeyler hissettiriyordu ergenliğimde. Şimdi o konuda yalan söylemeyeyim. Duman açıp efkarlandığım çok vardı yani öyle zamanlar.
o dönemden sonra galiba bir şeyler mi değişti, ne olduysa artık. Artık şarkılar falan öyle çok... Şarkılardan çok filmler etkilemeye başladı beni ya. Evet. Galiba onun yerini filmler aldı. Çünkü o ergenlik döneminde vesaire de filmler o kadar çok koymazdı. Yani şeyleri hariç tut. Onlar o yaşta koyacak tabi. Teenage dizileri, filmleri falan onları hariç tutuyorum. Harbiden duygusal bir film falan izleyince böyle çok etkilenmezdim. Çok da almazdı da beni zaten. Ama o dönemden sonra hele ki şimdi böyle bayağı etkileyen filmler oluyor ya beni. Buradan çıkamıyor muyum? Çıkamıyor muymuş? Çıkamıyormuş. O zaman haritanın başına dönmece burası. Oradan arkaya dönmece, gümüşleri almaca. Mağaraya gideceğiz daha. Mağaradaki gümüşleri alacağız. Onu unut. Sen ne yaptın? Şentürk gönderdin mi? Bir daha bir bakayım. Ölmeyeyim ama bakarken ölmeyeyim. Yok, daha göndermemişsin. Buradaysan gönder bakalım. Allah. Okey. Fıtı 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 fıtı. Senden de birazcık alayım fokus ki repair basabileyim. Ring of Determination'ı seviyorum ya. Battle Cry'dan daha tatlı. En azından farm yapmak için açık dünyada. Holy shit. Karakterin bütün range'ini unutmuşum bu arada ya. Skill'leri çok kaçırıyorum. Alışacağız. Ona da alışacağız. O da çözülecek. Bana şöyle bir tek. Lan bitkiyi şey sandım. Mob sandım şuradaki bitkiyi. Skill attım bitkiye. Şurada bir gümüş olacaktı yukarıda. Onu alalım. Seni bir keselim. Sen çık aradan. Ağaçları, bitkileri de kaçırmayalım. Ver. Sonra aşağı atlayıp oradan mağara yaparız. Zaten mağaradakileri de kesince boss çıkmış olur. Bitiririz buradaki farmı. Hatta genişten alıp Windmill'den, Lumber Mill'den bağlanalım mağaraya. Daha iyi olur. Aynen. Tak. Şş, yavaş. Hakan yavaş. O neymiş öyle ya? Gidiyorduk karambol az kalsın. Bunları da kesmek istiyorum. Seni kesemiyoruz. Tamam, şu arkadan dolanacağım şimdi önce Lumber Mill. Orada en az 2 gümüş falan vardı çünkü 2-3 gümüş öyle hatırlıyorum. Şu yol üstünde bir tane var. Tamam. Arkada da var mıydı? Yok. Ağaçları alalım o zaman sadece. Lan büyücü, sen ne ara orada? Ne yapıyorsun orada? Hadi yat aşağı.
Elmayı ver. Dedi Adem. Şimdi şurada, ha şurada vardı. Bir de şu arkada var. 3 tane varmış burada o zaman. Solda arkada da var bir tane. Bir de içeride var. Köprüyü geçince. Bu güzel tek yedi. Ne kaybol. Ver baba. Hadi bunu da ver elimizdeymişken. İçeridekini de alalım son. Yapma, o da şu atma be kanka. Yukarıdan merdivenden çıkıp geçeceğiz değil mi? Tabii başka yolu yok. Buradan. Lan dur, hayır oradan değil. Şuradan etrafından kankam ha. Çok çok çok. Lan dur. Dur yavaş. Aşağı. Aa, boss'u da burada çıkarttık galiba. Evet. O zaman boss'u keselim. Öyle gidelim mağaraya. Tempo kaybetmeyelim başına. Dibindeyiz boss'un çünkü. Allah, kırdık bütün bacakları, bilekleri kırdık. Darrak mı bu, ne bu? Yok, ayı. Şat. Hadi yat aşağı. Aa, ölmedi. Öl. Öl artık. Aa. Peki. Bir tane pot var. Bu ne? Üzüm var abi. Aa, buradaki balıkları da tutmamışız. Tamam. Doğru, mağaraya gitmedik ki tutalım. Tamam. Hadi ver. Balıkları da ver. Bir radyant çeksene be baba ya. 2 tane şuradan. Bir değil de 2 tane. Solunda olur. Peki. Peki. Olur. Yeriz. Buradan bir radyant. Ya. Son umut. Arkadaşı indirelim önce. Aa, tutamıyoruz buradan. Böyle yapacağız. Önce bir tamir basalım. Sonra şu arkadaşı alalım. Hop. Ya, vermedi. Şurada da gümüş vardı. Onu da alalım. Sonra mağaraya girelim. Aa, ayıyı da alalım. Ayı da lazım. Yani şu an lazım değil ama lazım. Ayı iyidir. Tamam. Hop. Ah, tutturamadık. Çık baba, çık baba. Hadi. Otumu ver. Bir ot daha ver. Patates mi o da? Aynen, onu da ver. Işığımızı yakalım. Buradaki gümüşümüzü de alalım. Güzel gümüş farmladık. Galiba haritadaki bütün gümüşleri belki bir 2 tane kaçırdık. Ama hepsini aldık. Bütün balıkları tuttuk mu? Yok. Mağaradaki balıklar kaldı. Çıkışından diğer mağaraya girer. Oradaki balıkları da tutarız. Hem balıkları tutar hem demirleri alırız oradaki. Aynen. Şu arkadaki gümüşü unutmuyorsun agam. Sen ne yapıyorsun lan, bastı bacak, kaybol. Burada bir tane daha gümüş var, bunu unutmuyorsun. Tamam. Ne o? Tavşanı mı? Ah. Hedef alıyor. Bak. Ne var? Sikke. Ver baba. Ver. Olur. Düşme dur. Düşme. Alrighty.
Ha, aşağıdakini almadık. Şöyle yapalım. Burayı temizleyelim. Buglandı yine. Bunu alalım. Aşağı inelim. O 2 taneyi alalım. Tekrar yukarıdan çıkalım. Ver baba bunu da. Şu en arkada da bir tane yok muydu ya? Sanki vardı diye hatırlıyorum ama. Bakmak lazım. Yok, şu yukarıda var bir tane. Bunu da ver. Hadi seni görene kadar olanlar oldu. Siktin oldum. İlacım buymuş benim. Allah, geç kaldım. Tamam. Şimdi gidelim diğer mağaraya. Balıkları tutalım, fullleyelim. Dua edelim bolca radyant versin. Zaten bunlar dip dibe böyle yan yana. Fake açmış. Andaki. Tüm demirleri almak istiyor muyum? Sanmıyorum ama gelmişken alalım. Hay bug'ına yandığım ya. Güzel. Güzel. Ya hak. Sen de gel ya hak. Gelmişken elimizdeymişken alalım. Şu sağda da var bir tane, bak ekranın köşesinden göz kırptı bize. Hoş geçmiyoruz onları. Çok fazla saklı demir var bu haritada. Nerede? Burada bir yerdeydi. Ne alacağız o zaman? Gayipten demir görmeye başladım. Sonumuz hayır olsun. Sonumuz hayır ola. Çat. Aa. Bak sen şu işe. Gönderdin mi? Tamam, bakalım hemen. Tamam, bakalım. Yine oyun nedir? Mekanikleri, şu anki durumu, ilerideki vaat ettikleri çok iyi. Oyun satın aldık, ilk tavsiye. Güzel. Endgame sorun olmaması için ilerken dikkat edilmesi gerekenler. Mantıklı. Burada yine zaten oyun başı, oyun ortası ve endgame olarak özetlenir. Hangi eşyaları biriktirmeli? Bu da yine aslında ötekinin içinde sorulur. Yani ötekinin içinde cevaplanır. Buna tekrar bir... Bunların ikisini zaten tek bir soruda yine şey yaparız. Güzel bir soru bu arada. Çok kendi build'in daha iyi. Rutine bağlayınca neler günlük yapılsa iyi olur. Aynen, bu da başlı başına bir soruyu hak ediyor aslında bu konuda. Kendi build'imde zorlandığım yerlerden, nerede takılı kaldığımdan bahsedeceğim. Bahset abi, bahset. İncelemiş oluruz onu da videoda. Hatta planörü yoksa planörünü yap bu build'inin. Tamam mı? Şentürk. Planörü üzerinden videoda inceleriz. Daha güzel olur. Gizli tüccar saat aralığı. Mantıklı. Pestilence ve Crucible. Crucible'ın öneminde, Crucible'dan bahsederiz. Pestilence'ı da ayrıyetten endgame'in içinde de cevaplarız. Ayrıyetten de detaylıca cevaplandırırız. 2 kere altını çizmiş oluruz. Ya da Crucible'ı da oyun sonundaki Pestilence'ı açıklarken Crucible'a da değiniriz. Oyun içinde ilerlerkenki öneminde de Crucible'a ayrı cevap veririz. Yayın takılmaya mı başladı? Allah Allah. Yapma ya. Evet, biraz droplanmışız. Şu an okey gibi ama Restream'de problem var galiba. Çok ufak bir drop girmiş. Belki ona denk gelmiş olabilirsin. Veyahut da Restream'den platformlara giderken bir şey olmuş olabilir. Droplanma olmuş olabilir. Şu an okey görünüyor çünkü bende. O bir. Daha özel materyaller. Daha özel materyallerden kastın ne? Onu anlayamadım. Erken oyun build'lerine kısa değinmem. Onu da şeyde değiniriz aslında. Erken oyun build'lerini birleştirebiliriz.
endgame sorun olmaması için ilerlerken dikkat edilmesi gerekenler kısmında erken oyun build'lerine de değinebiliriz. Yani nasıl yaparız sıralamayı? Dur. Oyun nedir? Mekanikler tamam. Satın aldık ilk tavsiye tamam. Endgame sorun olmaması içinden önce erken oyunda. Ondan sonra tak 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 tak. Evet, endgame sorun olmaması için ilerlerken dikkat edilmesi gerekenlere ekleriz. Hangi eşyaları biriktirmeli kısmını ekleriz. Bunu hatta bunun içine de ekleyebiliriz, entegre edebiliriz. Duruma göre. Yedek karakter ve yedek realmin önemi. Bunları aynı soru yaparız zaten. Tamam mı? Ondan sonra leveling ve hikaye esnasında Crucible'ın yeri. Kendi build'imizi yapmaya ne zaman başlamalıyız? Günlük rutinler. Kendi build'inde zorlandığım yerlerde nerede takıldığın. Aynen öyle. Dediğim gibi planner'ı da yoksa planner'dan bir aktar bu build'lerini bu arada. Direkt planner üzerinden inceleriz. Pestilence ve Crucible tek soru olarak yaparız. Ve Crucible Endgame rolü diyelim. Ve daha özel materyaller. Oradan kastın neydi ya? Onu da bir açıklarsan netliğe kavuşturalım. Erken o build'i eklemiştik zaten. Tamam. O an için böyle. Günlük aktif kaç saat civarı çalışmalıyım? Hala sana eziyet olmayacak şekilde bence sıkıldığın yerde İngilizce kitapları oku. Mantıklı. Yani o saat evet hani şey almayı bıraktığında verim almayı bıraktığını fark ettiğinde salman gerek. Ama abi ya verim almıyorum deyip de erkenden de salma olmaması için orada böyle bir denge kurman gerekiyor. Gerekirse aralar ver. Araları uzun tut. Doğru. Doğru. Çok İngilizce kitap okumadım ama kursa gittiğimde bir iki kitap okumuştum böyle ufak. Tamam, materyaller kullanılabilir malzeme. Okey. O zaman şey diyelim. Hı. Bıyığım kaçtı ağzıma bir saniye. Çıkaramadım. Protein diyeceğiz, yiyeceğiz artık. Ama çıkmak istiyor. Aman. Crafting materyal diyelim. Şu an böyle. Bunlar üzerinden ilerleriz. Heh, çıktı. Sakalım değil mi? Saçım girmiş. Bir de şeye oturtursan Esirman rastgele şeylere çalışmak değil de mesela o gün dinleme yaptın değil mi? Dinleme yaptığın gün bir de okuma yapma üstüne. Hani yorma beynini. Dinleme yaptığın gün atıyorum ekstra vokabüleri çalış bir de yanında mesela. Hani sallıyorum. İşte şey yaptığım bir gün ne denir ona? Okuma yaptığım bir gün git ekstradan işte efendime söyleyeyim konuş okuduktan sonra bir de. Konuşma çalış gibi gibi. Böyle birbirini besleyecek şekilde akarsan hem daha az sıkıcı olur hem daha az yorucu olur. Verim alırsın ya.
Oo, hoş geldin babuşum. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Geçmiş olsun diyorum o zaman. İyi istirahatler ve iyi izlemeler diliyorum sana şimdiden. Valla şey, bu arada Şentürk, bu sorular yeteri kadar doyurucu ve dolgun. Eksiği yok. Fazlası bile var denebilir. Hepsine zaten çok detaylı girmeyiz. Birkaç soruya çok detaylı cevap veririz. Bence gayet iyi. Gramer çalışmaktan sıkıldığında hem dinlendiriyor hem de eğlendiriyor hem de çalışmaya devam etmiş oluyorsun. Doğru. Doğru bu arada. Ya okumayı biraz şey gibi göreceksin abi. Yapboz çözmek gibi. Parçaları önceden alacaksın, okurken birleştireceksin böyle. Aa, şuna çalışmıştım, şurada şuymuş, burada buymuş olacaksın okurken. Ben bir notlarıma bakayım hemen. Not. Video notları. Video script'e yapıştır bunu. Değil de hadi yapıştır ya. Oradan akar. Vallahi babuş, günde 2 posta uyumaya başladım ben. Ne olsun Yılmaz'ım. İşte bir gece uyuyorum. Sabaha karşı uyanıyorum. Sonra bir öğlen bir daha uyuyorum. Akşamüstü uyanıyorum. Birkaç gündür böyle. Oturtmaya debeleniyorum. Onun dışında çok bir atraksiyon yok işte ya. Rutinimizdeyiz. Akmaca. Bir repair çaksaydım iyiydi şu balıktan önce. Ben diğer demirlerle uğraşmayacağım. Boss'umu da kestim zaten. Şuradaki demiri de alıp şehre dönelim, bir envanter boşaltmaca yapalım. Evet, evet, dizi film tabii abi. O olmazsa olmaz. O olmazsa olmaz. Sitcom o açıdan şey, mantıklı. Ben hiç sevmem izlemeyi ama sen bir de üstüne seviyorsan akarsın sitcomlardan. Hatta yani A2'de biraz zorlar ama İngilizce altyazıyla izleyebiliyorsan daha sağlıklı olur. Çünkü 5 ayın var günün sonunda. Hani 5 yılın olacak olsa tamam diyeceğim ama İngilizce altyazıyla izlemen daha sağlıklı olabilir. Anlamadığın yerlerde durdurup cümleyi çevirmeye çalışırsın. Böylece hem kafa dağıtmış olursun hem de sen söyle adını, vocabulary'ni, işte yani kelimeni, kelime dağarcığını ve tense'lerini geliştirmiş olursun. Onunla ilgili bir tane program vardı ya. Keşfetime düşmüştü. Hatırlamıyorum tam adını ama böyle izlediğin dizileri, filmleri ekran görüntüsü aldığında falan sana altyazıyı çeviriyordu falan filan, böyle muhabbetleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. O tarz uygulamalar da işini görebilir mi? Bayağı görebilir hem de. Sat bunu da, bunu da sat. Sat. Chance 4 iyidir, dursun. Sat, sat, sat. Sat, 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 sat. Aa, frantikliydi. Tutabilirdik de bir sürü frantikim var gerçi ya. Bu da dursun. Max Focus Increased %20 dursun. Aklından bir şey çıkmaz, sat. Güzellik uykusu mu bilmiyorum artık ama öyle diyelim ya. Bünyede fena bir uyku açlığı var ya. Onu kapatmak istiyor vücut. Oradan biraz patlak veriyoruz yani. Başka bir şey değil açıkçası. Bunları ben hemen alayım. Diğerlerini beklerken. Bunlar hemen taze çıkıyor zaten. Aa, bu da pişmiş o sırada. Bir tane daha pişecek. Onu da ver.
Demirleri memirleri alalım. Gelmişler. Aa koymamışız ki zaten. Uf 41 tane gümüş. Bayılırım. Bayılırım. İyi gümüş farmlamışız ha. Bayağı iyi gümüş farmlamışız yani. Language Reactor var. İngilizce altyazının altına ufak Türkçe altyazı ekliyor. Onu istemiyorsan İngilizce altyazı ararken bilmediğin bir kelime karşına çıkarsa üstüne tıklayıp bakabiliyorsun. Tamam, tam olarak dediğim buydu işte. İsimlerini hatırlamıyorum ama bu tarz bayağı bir uygulama bir ara bayağı popülerdi. Her yerde çıkıyordu karşıma benim de. Hani hangisinin ne kadar fiyatı, hangisi daha iyi bilmiyorum ama bir bak, araştır. Is your faith stronger than a troll? Sözlük kullanmak. Çok doğru, underrated bir şey o ya. Atatürk bile sözlük okurmuş ya zamanında. Sözlük okumak da bayağı. Yani kullanmaktan ziyade aç arada oku. Bayağı oku yani, aklında kalsın. Benim hiç yapmadığım bir şeydi ama yani zararını görmezsin sözlük okumanın. Ben zamana yaydığım için, acelem olmadığı için dediğim gibi hani hiç girmedim o tarz şeylere. Yıllar içinde öğrendim. Ama sen bir kampa gireceksen mesela, ya atıyorum, ayıptır söylemesi diyeceğim de ayıp değil, insanız anasını satayım yani. Hani sıçarken mıçarken al yanına ufak bir sözlük. Aç göz gezdir ya da işte otobüs, minibüs, metrodayken aç sözlük oku. Bayağı yarar o, doğru. Çok underrated bir tavsiyedir. Ama iş yapar yani. Bayağı iş yapar. Ya sen de öyle ama zaman içinde öğrendin yani İngilizceyi. Şimdi arkadaşın 5 ay içinde öğrenmesi gerekiyor Yılmaz'ın. IELTS'e hazırlanıyormuş. Tavsiye istedi. Varsa senin de vereceğin tavsiyeler. Hani genel geçer şeyleri bahsettik. İşte efendime söyleyeyim, konuş, dinle, işte filmlerden, dizilerden, işte arkadaş edin mümkünse vesaire diye, ama atladığımız bir şeyler varsa aynen fiziksel sözlük. Tabii. Kesinlikle. Ya zaten sözlük okumanın amacı da bir yerde o. Hani bilinçaltına işlesin. Sen farkında olmasan bile. Bir gün şey diyebil yani. Ha şuradan şöyle okurken şunu demekti falan. Bir de isimlerin fiil anlamları, fiillerin sıfat isim anlamlarını falan da öğrenebiliyorsun sözlükten ya. O da bayağı faydalı oluyor. Ben çoğu ismin fiil ya da çoğu fiilin isim şekillerini bilmem hala. Çünkü açıp sözlük okumadım hiç. Dinleye günlük hayatta kullanılanları bilirim sadece mesela. Kaçtı? Kaç almak istiyordun? Hatırlamıyorum ki. IELTS'ten kaç alman gerekiyor? Kaç seviye yapman gerekiyor? Şu an A2. Şu an A2, biz hani sıfırdan herhalde bir C1 en az istiyordur gireceğin yer. Ya da en azından B2 Plus falan. Önce yapay zeka kelimenin geçti 5 cümle yazıyorum. O cümlede geçen kelimeleri birleştirip o kelimenin ne anlama geldiğini tahmin etmeye çalışıyorum. O da mantıklı ama kulağını tersten tutmak olur biraz. Direkt sözlükten okuduğun zaman kesin bilgi ya. Cümle içinde kullanımlarını yapay zekadan sonrasında bakabilirsin ama önce anlamı anlamak, yani vocabulary kelime çalışırken önce anlamı bilmek daha mantıklı oluyor. Salt anlamını bilmek. Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçe'ye okuyup o şekilde daha net anlarsın anlamını. Ya çünkü bende mesela o hata var. Ben
kelime dağarcığım çok geniş olmadığı için hala daha ve sözlükle okumam yani. Bazı kelimeleri anlamadığım zaman cümlenin gidişatından ve konteksten, yani anlatılan bağlamdan o anlamı çıkartıyorum. Senin yaptığın gibi GPT ile. Ama uzun vadede bu yorucu oluyor ve hantallaştırıyor seni. Yani kelimeyi bilmeme gerek yok deyip Türkçe'de de yapıyoruz ya, hani bilmediğimiz eski Türkçe kelimeleri falan bağlam doğrultusunda bilip sonra yanlış kullanıyoruz ama Galata meşhur oluyor ondan sonra. Yanlış bilinen doğru kelimeler oluyor. Uzun vadede onunla boğuşmak istemiyorsan sana tavsiyem sözlük okuman olur yani. Ya da işte şey gibi dediğimiz gibi az önce dizi film izlerken anlamını bilmediğin bir kelimeyi direkt tak. Hem cümle çevirisi hem kelime çevirisi olarak bakmak olur yani. IELTS alt skor yapmalıyım. Kaça tekabül ediyor bilmiyorum. Ha, B2 civarı, tamam. Aynen. B2 biraz falan işte. Bu yöntemlerle bu arada her türlü C1'e yaklaşırsın yani. Her türlü. Tabi sana bağlı. 5 ay içerisinde dediğim gibi hani mental boom'da olmaman lazım. Burnout olmamak için doğru oturtman lazım. Dinlenmek için ne çalışacağınla gerçekten yeni bir şey anlamak, öğrenmek için ne çalışacağın formülü iyi oturtman gerekiyor. Moruk, ben yurt dışında yer aldığım sınava girmeden falan da oldu deneyim. Yanlış anlama, ben ayı dayı kafasıyım. Türkiye'de de British Council yapıyor sınavları. Direkt kurslarına git. Yani 5 ayda kurstan ama ne kadar fayda alabilir A2'den? Ondan emin değilim ya. Hani B1, B2 seviyesi falan olsa kurs daha mantıklı bence. Çünkü artık temel hazır ama A seviyesi daha, A1, A2 seviyesi daha hala temeli oturtma kısmı ya. Kurslar bana birazcık orada şey geliyor ya. Ne bileyim. Keriz sikertmesi diyeceğim. Çok ağır kaçacak ama. Bence temeli ya okulda almalısın. Çünkü hani liseden itibaren, ortaokuldan itibaren öğreniyorsun temel İngilizceyi sonuçta. Ya da bir şekilde kendi kendine oturtmalısın temeli ki sonrasında kurslarla oyun ileri seviyeye ulaşabil. Akademik açıdan en azından. Şahsi düşüncem bu arada. Ha, direkt sınav, yani doğru. Direkt sınava hazırlanmak için yine mantıklı ama 5 ay süre içerisinde ne kadar verim alma kısmı devreye giriyor orada da. Sınav odaklı çalışmak için mantıklı, doğru, hani kursa girmek. Orada şey bahsetmişti işte, hani özel hocadan falan, internet üzerinden böyle özel hoca dersleri veren uygulamalardan alacağım diye. O belki faydalı olabilir. Hani IELTS, daha önceden IELTS'i sınava öğrenci hazırlamış hocalar bulabilirse en azından kurumsaldan da daha hesaplı olur diye tahmin ediyorum. Abi çünkü kurumsal kurslar falan bayağı hani oturtmaca ya. Bayağı, hele ki şu anki piyasayı hiç bilmiyorum da zamanında hiç değmiyordu yani. Biraz araştırmıştım öyle. Hani seviye tespiti için sadece. Hiç değmiyor yani. Tabii aynen, öp beni yani. Şeyler okey. Hani giriyorsun, seni yurt dışına gönderiyor falan dil ayağına. Oradan denize atlamaca, vatandaşlık al. Tam olarak öyle demek istemedim ama tutamadım kendimi, kusura bakmayın. Hani ayıktınız siz o muhabbete. Ben ona okeyim yani. O bir derece kabul edilebilir. Ama hani hiç şey olmayan, öyle yurt dışı ayağı olmayan falan kurslar, sadece yok biz IELTS'e hazırlıyoruz falan ayağına, 5 ay için değmez bence. 5 ay için değmez. Uzun vadede gideceğim, öğreneceğim dersen yine mantıklı ama başlangıç seviyesi için. Onun yerine başlangıcı kendinden oturtman daha mantıklı bence, daha sağlıklı ilk etapta.
İşte hani şey kısmı tartışılır geliyor bana. Abi daha temeli sağlam olmayan bir insanı o kadar kısa sürede sınava nasıl hazırlayacaklar? Biraz ezbere dayalı olur yani muhtemelen. Hele ki bizim Türk milletinin biliyorsun yani Türk eğitim sisteminin de alışkanlığıdır ezber. Aa! 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 Aa, çok kalabalık burası, çok kalabalık. Aa! Aa! Sana şöyle tek, sana da şöyle tek. Oh, ucuz yırttık. Ucuz yırttık, ucuz yırttık. Ha, bu bug'lı. Sadece sevilmek istedim. Ya şuradaki balıkları tutmak istemiştim sadece. Eve gitmem gerek, her yerdeyim abi. Sadece balık tutmak istedim ya. Neler yaşadık. Bak, oh. Oo Bekir'cim hoş geldin. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah, tövbe tövbe. Bekir yanlışlıkla benim odaya girdi galiba chat'e geleceğine. Işıklar gitti geldi. Hoş geldin, hoş geldin. Keyifler yerindedir umarım babuşum. Senin emanetleri toplayalım bu arada bir ara. Direkt yayına girdim ben. Bir sürü var. Neyden ne kadar lazım olduğu hala güncelse, oradaki gibiyse yayın sonu onu halledelim. Ben unutursam sen hatırlat bana. Birikti zaten bir sürü eşya envanterde de. Eve gitmem gerek, her yerdeyim. Cam fanusumda bir şey, bir şey, bir şey. Sadece sevilmek istedim. Ray 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 ray. Moblar neredeydi? Buradaki yukarıdaydı galiba daha. Şuradan şöyle, şuradan şöyle, buradan böyle çıkacak aynen. Benim odaya girdi lafına bak. Abi bir anda ışık gidip gelince aklım çıktı. Kendime not. Öğlen yemek yemeyin 5 gibi az uyuyayım dedim 9'da kalktım. Bok yedim sanırım. Geçmiş olsun. Ben öğleden sonra uyumuyorum abi. Uyuyorsam öğleden önce. Yani öğleden sonra dediğim akşamüstü diyeyim. Öğleden sonra maksimum. Hani öğlen 1-2'den sonra uyumuyorum. Yoksa aynı şekil oluyorum ben de. Aynı şekil mokoko oluyorum. Şimdi tam sınırdayım ben. Öğlen 12-1 gibi yatıyorum. En geç 6'da falan uyanıyorum. Tam yetiyor bana o 1-2 saat aralık. Yayına geçiyorum. Öteki türlü fena mokokuyuz. Fena, fena. Tamam yayından sonra ben unutursam hatırlat Discord'dan babuşum vereyim. Vereyim. Burada da vardır bir iki mob, onları da keselim. Sonra da speed farm yapalım ya. Bütün haritayı bir kere farmladık yeter. Dur lan burası değil. Sana bir selam verelim gelmişken dur. Hala bir şey oluyor mu sana selam verince? Ne yapıyorsun kral? Galan Buri. Alan burayı. Al. Yok bu bizim dili hala anlamıyor. Okey boş verdik. Buradan aşağı nereden? Buradan. Buradan. Bilal açısı veriyor oraya gideyim diye bu Bilal açısı aşağı atlayayım diye değil mi? Değil. Su yok çünkü aşağıda. O orayı gösteren Bilal açısı. Dikkat etmek lazım. Her Bilal açısı aşağı atla demek değil. Mesela bu şuradan git Bilal açısı. Buradan gittik. Bundan aşağıda iniliyordu diye hatırlıyorum. Evet. Güzel bağlandık. Sus lan. Yat aşağı. Öyle diz çöktürürüm adama.
Peki bu sürecin tümünde toplam kaç saat çalışmalıyım IELTS 6'yı rahat rahat almak için? Yani o sana bağlı ya. Senin burnout olma sınırına bağlı. Bunu senin bilmen gerekiyor abi. Ya ben atıyorum günde 5 saat çalışsam yetiyordur ve yorulmuyorumdur ve verimli çalışabiliyorumdur. Sen 6 saat 7 saat de yapabiliyorsundur bunu. Total aralıksız demiyorum yani totalde. Tamamen bu deneme yanılma. İlk bir ayını buna yap. Her günde çalışma bu arada. En az bir gün 2 gün ara ver. Tamamen başka bir şey yap. İngilizce dışında. Hiç İngilizce bir şey de izleme. O önemli. Yoksa sürmenaj dediğimiz yani burnout diyor işte yabancılar. Yanarsın, kafayı yakarsın. Bildiğini de unutmaya başlarsın. Haftada en az 1-2 gün zaten hiç İngilizceye dair bir şey yapma. Onun dışında da dene. Bir gün toplamda 3 saat dene. Bir gün toplamda 5 saat dene. Sallıyorum. Ama bence 5 saatin üstünde zaten çalışma toplamda. Bir saat dinleme yaptım mesela 1,5-2 saat. Tamam mı? Ara vere vere. İşte dizidir. İşte genel listening'dir vesaire. Ya da sosyal medya içeriğidir. Sana kalmış artık yoğunluğu. Sonrasında o gün işte yaz. 1,5-2 saat falan bir şeyler yaz. Anladın mı? Ara 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 ara. Ama 3 ila 5 saat arası bence yeter yani. Geri kalanı abartı olur. 5 saat bile çok olabilir. Sen niye merdivenden inmiyorsun? What the fuck? Neyse. Selam tuşu ne kolda? Ben klavyeden yapmıştım. Emote tuşunu bulamadım. Orijinali L1 galiba da ben değiştirdim ya yerine. Orijinali L1 olması lazım diye hatırlıyorum. Ya L1 ya L2. İkisinden biri. L2 olamaz. L2 periydi. Ben hepsini değiştirdim ya. Cıfıt çarşısı şu an. Ben B'ye basılı tutuyorum şu an mesela. Açmak için. Orijinali L1 olması lazım ama. Trust me, trust me. Dur, yavaş. Kahrından ölmedin. Okay. Sıkıntı yok. Patates var. Patatesi çok severim. Balık da var. Balık da severim. Hop Radiant Ember. Yok son saniye dedim bir çağırayım. Gelmedi. Evde yokmuş. Ha 3-4 saatle başla. Yani bu ille de her gün o saat aynı saat süresiyle çalışacağım diye düşünme bu arada. Hani bunu şimdi İngilizce dışından bir şeyle örnek vereceğim sana. Hatta Yılmaz da chat'teyse o da relate kurar yani. Biz konservatuarda enstrüman öğrenirken de hani bize günde en az 8 saat, 6 saat, 8 saat çalış derdi hocalar. Ama şöyle de bir gerçek vardı. Yani sen o 6 saat, 8 saat boyunca sadece çalışmak için çalıştığın zaman da verim alamıyorsun. O yüzden de dinlene dinlene çalış derlerdi. Yani gerekirse o günü off geçeceksin, başka gün 6 saat çalışacaksın gibi. Gün içinde de doğru aralar vermen gerekiyor ki o 6 saat verimli olsun. Hani bazen 1 saat çalışırdım ara vermediğin günde, hani off gününde. Önceki gün çalıştığın 6 saatten daha verimli geçebilirdi gibi durumlar oluyordu yani. Çünkü müzikte de hani hem teori öğreniyorsun hem fiziksel olarak enstrümanını, hakimiyetini kullanmayı vesaire öğreniyorsun. İngilizceyi de biraz öyle düşünebilirsin mesela. Hem konuşma var işin içinde hem teori var. Yani hem fiziksel hem mantıksal kısımlar var. O yüzden o dengeyi kurabilmek önemli. Dengeyi kuramadıktan sonra somut olarak 6 saat çalışman ya da 8 saat çalışman sana bir şey kazandırmayacak eğer ki verim alamıyorsan. Keza bizim konservatuar zamanlarında da öyleydi. Sen şimdi 8 saat çalışacağım diye çalışıyorsun. Tekniği yanlış oturtmuşsun abi. Yanlış şeye çalışmışsın ya da yanlış şekilde çalışmışsın. Verim alamıyorsun o zaman. Burada da hani süreyi ne kadar ayarlayacağından çok çalışacağın şeylerin birbiriyle az önce bahsettiğim uyumlu muhabbetini yani takvimi doğru ayarlamak daha önemli bence. Doğru bir planla zaten ne kadar süre çalışman gerektiğinde kendi kendine ortaya çıkacaktır.
Hani sadece şeye çok önem vermen lazım işte. Listening yaptığım gün işte üstünde bir de atıyorum işte speaking yapmayayım gibi. Yani çünkü ikisinde de kafanı çok yorman gerekecek ya. Dinlerken de anlaman gerekiyor. Konuşurken de hani kafadan anlaman gerekiyor. Balık varmış burada. Balığımı ver. Ver balığımı. Bunu oturtursan zaten zamanla şeyi fark edersin. Tamam, dinleme için şu kadar süre yetiyor bana günlük. Sonrasında yazmak için şu kadar süre yetiyor. Tamam, günde 2 kere yazsam, 3 kere dinlesem falan diye sonrasında oturtursun onu kendi kendine. Deneme yanılmayla. Önce takvimi ama yani birbiriyle tutarlı, birbiriyle destekleyen bir çalışma takvimine oturtmak bence daha önemli. Süresini zamanla gözlemleye oturtursun. L1 blok mu yapıyor? L1 blok yapıyorsa L2 L1 blok doğru. Vallahi şey tab diye mi geçiyor? Harita butonu ya. Harita butonuna basılı tuttuğunda açılıyor galiba. Ne diye geçiyordu onun adı? Sanırım harita butonuna basılı tutunca açılıyordu. Bir kere basınca harita açılıyor. Basılı tutunca emot çarkı açılıyor olması lazım. Eğer ki doğru hatırlıyorsam. Rica ederim babuşum. Yani kervan yolda düzülür diyeceksin en sonunda. Kervan yolda düzülür deyip yola çıkacağım. Nerede mob kalmıştır? İçeride kalmıştır. Ben içeriye bakayım bir de. Günde en az bir bölüm Reader at. Reader at Work oku. Ama kesin yani. Onu gerçekten faydası çok. O ne oluyor ya? Ben onu bilmiyorum ne olduğunu mesela bak. Reader at Work. Ne o abi? Şu fareyi... Neyse fareyle uğraşma ya. Köprüden devam. Köprü. Köprü. Neyse. Buradan gidelim. Köprü aşağıda mı kalıyordu? Köprüyü bulamadım. Köprü bu. Ne oldu? Heyecanlandım. Orada bir yer var sandım ya. Şuradan mı gidiyorduk? Oha ne güzelmiş lan bu yol. Has siktir. İlk defa keşfediyorum bu yolu. Çok iyi. Alternatif. Güzel abi. Tamam, buradaki mobları kesince boss çıkar. Güzel. Seni de keselim. Ölme oyun, ölme. Önce sana şöyle. Sonra şöyle. Bu gitti. Sıra sende, gel buraya. Açma. Bak. Hareketlere bak. Şöyle. Yat aşağı artık. Tamam. Kolaydı. Ha. Okey. O az önce bahsettiğim. Kardeşim makale okumaya da başladı bu sayede. Makale okumak bu arada evet akademik açıdan bayağı önemli bir şey ya. Hiç akademik hayat hayali kurmadığım için bana gereksiz geliyor ama bizim memlekette de akademisyen olan insanlar böyle düşündüğü için zaten adı akademisyen olan ama 100 tanesini toplasan bir tane akademisyen etmeyen insanlar dolu memleket.
yarası olan Gojun'sun kardeşim. Kimseye üstüne alınıyorsa, kim üstüne alınıyorsa ona gidiyor bu laf. Kimseye spesifik olarak bir şey demiyorum burada. Ama bu bir gerçek yani. Yapacak bir şey yok. Gerçekler acıtır. Gerçekler acıdır değil, gerçekler acıtır. Oh maşallah sen zaten yapmışsın abi. Soft planı yapmışsın yani. Ya diyorum ya gerisi birazcık uygulama kısmında. Bu tür kamp muhabbetlerinde yani kendini kampa soktuğunda istikrar çok daha önemli bir hale geliyor. Neyi yapman, neyi yapmaman gerektiğini falan iyice o düzenli çalışma sayesinde görebiliyorsun çünkü. Hani teorik plan bir yere kadar seni götürüyor. Sonrasında çalışa çalışa o planı uygulaya uygulaya bakman gerekiyor. O fizik 9 var diyorsun. 2 tane fizik 9 var. Çok iyi. Sat. 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 Ha. Ha. Çat çat çat. At. Bak bak bak. Man's best friend is a blade. Pat pat pat. You cannot rush an oak. Bu arada Şentürk sen gün içinde hangi saat aralığında müsait oluyorsun? Şu an çünkü yazdığın sorular şeye hazır. Çekmeye hazır. Dediğim gibi zaten hani ben çok bir şey yapmıyorum. Kurgu yapmıyorum. Sohbet muhabbet arasında. Direkt attığım sırayla gideriz ya da istediğin sırayla fark etmez. Bayağı çekime hazır şu anda yani sorular. Senin müsaitlik durumuna göre çekebiliriz. Ya bu hafta sonuna yetiştirmek isterim ben ama. Olmuyorsa da çok zorlamam tabii seni ama bu hafta sonuna yetiştirmek isterim. Yani en azından pazartesi, hafta sonu olmuyor. Bu tarz rehber videoları falan genelde pazartesileri yayınlıyorum. Tamam. Akşamüstü, akşam çekebiliriz o zaman. Olur. Olur. Steam'den direkt haberleşiriz. Hatta Discord'umu da veririm ben sana. Direkt Discord'dan yazarsın en kötü. Hem Steam'den hem Discord'dan yazsan. Bazen biri açık oluyor, diğeri olmuyor çünkü. Malum Discord'a VPN'siz giremiyoruz ya. Yarın akşamüstü için haberleşiriz o zaman. Yarın ben uyumayacağım. Kendime not. Kendime not. Yarın bugün gece uyuyup yarın öyle sabahlara uyumak yok o zaman. Bu vesileyle ben de uykuyu belki adam ederim. Okey öyle yaparız o zaman Şentürk. Yarın aradan çıkartırız. Ki ben de hafta sonu anca editidir odur budur hallederim. Güzel olur, güzel olur. Şu an çünkü öyle de bir video lazım. Yani artık bir rehber videosu falan yok ya çekeceğim. Veya bir haber videosu. Oyunla ilgili hemen hemen her şeyi anlattım ayrı ayrı videolarla olsun. Full videolarla olsun. Böyle daha çok interaktif, röportajvari şeyler daha çok tutar şu anda. Topluluğu da canlı tutmak adına. Bayağı da çünkü Türkçe içerik de kanala hani yayın özetleri dışında çıkamıyorum. Elim kolum bağlı çünkü o konuda birazcık.
Dediğim gibi çok fazla tutorial videosu falan çekmek istemiyorum. Mesela ev sistemi videosu çekecektim. Onu bile şu an çekmiyorum ki. Çünkü biliyorum ki çoğu oyuncu zaten şu an o aşamada değil. Uğraşmıyor da. Soran da yok çünkü. Yani arz talebe göre ilerlemek lazım. Ve 1.0'da bunlar da güncellenecek ya, üstüne yeni şeyler eklenecek. Şimdi böyle daha genel geçer kısımlara, oyunun genel hatlarıyla ilgili detaylı bir yine video daha sağlıklı olur yani. Daha sağlıklı olur. Pardon. Bir tane de speed farm atalım o zaman baştan sona. Ver abi Tornafici 7 tane. Kaç tane radyantım olmuş? 6 vardı, 13 olmuş. 7 tane. Güzel. Hiç yoktan iyidir. 7 tane de şimdi düşürsek akar ya. Akar. Önümüzdeki haftaya da şeyi çıkmış olurum ben. Önümüzdeki değil, bir sonraki haftaya. Yeni Cherry build'i geliyor abi. Elektrikli yeni Cherry build'i. Bayağı böyle kıyafetlerle falan denkleştirip Yeniçeri gibi böyle görünen bir şey set yaptım. PvP ağırlıklı olacak. Ama bence PvE'de de fena olmayacak bir derecede, seviyede çalıştırabileceğiz bu build'i. Biraz uzun sürecek ama akacak gibi görünüyor yani. Ben kaçıyorum. Servis bekleyeceğim. İyi yayınlar. Kolay gelsin Şentürk'cüm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sohbetin içinde ayrı teşekkür ederim. Yapma be baba. O aşağıda çıkmış. Aşağı gidelim o zaman. Ev buff'um yeter herhalde ya. Baştan sona dönmeye bütün haritayı. Bence yeter. Oo, bir sürü de ot çıkmış. Ver 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 hepsini ver 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 baba ver ver ver. Direkt Uhud okçusu misali buradan ben bunu keseyim, hiç uğraşmayayım. Tabii ki bug'lı ama tabii ki. Kardeş güzel. Kardeş güzel. Ama. Hah. Çat 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 çat. Çat 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 çat. Hop aşağı git. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Fall damage bayağı damage fall bayağı etkiliyor ya. Uzaktan eskisi gibi pıt 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 rahat vuramıyorsun. Olmuyor. Olsun olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Umudum 1-0'da mage'ler de böyle olacak. O zaman rahatlayacağız. O zaman rahatlayacağız bayağı. Hop yavaş Hakan yavaş. Hop aşağı. Güzel radyant ver 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 daha çok radyant. Hepsini radyant ver. Full radyant ver. Ben Darrak'a gidiyorum. Allah 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 Allah. Yapma be, yapma be.
Ama kanka zıplarken ölmemem lazım benim bu aptal oyunda. Zıplarken ölmemem lazım. Yapma şunu artık be. Nasıl ya? Yapma be. Gel lan bir daha. Hadi kaybol. Hadi kaybol. Görmeyeyim seni bir daha. Orban Glado. Oh. Bu arada Bekir, önerdiğin diziye başladım abi. Oza. İlk bölümünü izledim daha uyumadan böyle bir önce. Oğlum o nasıl bir bölüm anasını satayım? O nasıl bir dizi girişi? Belli sıçacak ağzımıza bu dizi yani. Finalinden. Bir de Kaptan Lagertha ablamız vardı. Onun daha gençlik, bebelik zamanları. Sardı çıtırdan dizi. Muhabbeti biraz tuhaf hissettirdi ama başta. Dördüncü duvarı yıkıyor yani. Anlatıcı var bir tane. Onun olayını hala tam anlamadım ama öyle hissettirdi. O biraz tuhaf hissettirdi. Hani Bilal anlatır gibi. Ama normal o da. Çok fazla karakter, hikaye var belli ki. Bir anlatıcıya ihtiyaç olacak yani. O yüzden koymuşlar öyle bir şey. 6 ay depresyon garantili dedim ben sana, ilk bölüm oysa. Devamını sen düşün. Evet abi, evet, onu fark ettim. Fark ettim onu. Çok etkiler mi bilmiyorum ama psikolojik olarak biraz ağırlık yaratacak o dizi bende. Onu fark ettim. Çivi çiviyi söker mantığında izlemeye devam edeceğim ama. Çünkü Dexter böyle hani güzel, psikolojik açıdan çok şey vaat etmiyor ama yine de hani kendi içinde dilemmaları falan sorgulatıyor sana böyle. Ama çok safe, güvenli bir yerden yapıyor ya bunu. O bayıyor uzun vadede. Zaten devam serilerinde falan da görüyorsun yani, çok daha cicili bicili bir hale dönüyor Dexter. Bu böyle daha uzun vadede ayakları yere basa basa hissettirecek kendini belli yani. Dizi içinde, o içinde, mizansen içinde neyi düşünüyorsan, ne sorguluyorsan bayağı gerçekmiş gibi hissettirecek. Onu ilk bölümden verdi o mesajı yani. Prison Break mesela buna benzerdi ama Prison Break bunun yanında daha yumuşak. İlk bölümden onu söyleyebilirim. Çünkü bu tarz dizilerde genelde hani açılma şöyle olur. İlk 3-5 bölümde dizi yavaş yavaş açar kendini. Sonra görürsün ne kadar ciddi, sert değil. Bu dizi ilk bölümden böyleyse 3-5 bölüm sonrasında çok daha ciddi muhabbetler olacak belli yani. Prison Break'te bu kadar radikal başlamıyordu dizi. Hani ilk bölümdeki şeylerin çoğu Prison Break'te bir sezona falan yayılıyordu anasını satayım. Bakalım hayırlısı. Başımıza iş aldık. Ama sardı yani. Çok eski bir dizi olmasına rağmen kendine has bir şeyi var ya. Havası var dizinin. Zor giriyorsun içine ama girdi mi gireceksin gibi bir vibe'ı var. Daha hala tam içine giremedim. O evrenin, karakterlerin. Doğal olarak ilk bölümden zaten giremezsin. Bu tarz dizilerde en az dediğim gibi hani 3-5 bölüm vermen lazım. Sardı ama. Yani ipin ucunu güzel veriyor. Karakterlerin tanıtımı, girişi güzel. Da kalsın. Saat. Saat. Kalsın mı sat ya. Şeker kalır. Evet evet. Katılıyorum. Şeker kalır. Yani o belli. O belli. Diyorum ya hani ilk bölümde yaşananların çoğu zaten Prison Break'te bir sezonda yaşıyorsun onu anasını satayım. Bir sezona yayıyorlar yani. O belli. O belli. Bir tane hep sosyal medyada karşıma çıkan bir isyan sahnesi vardı. Acaba bu dizide mi? Ama
muhtemelen ilerleyen sezonlarındadır bu dizideyse. Polislerle çatışıyorlar falan böyle. O dizi bu dizi mi acaba? O geldi aklıma, o sahne geldi. Çünkü ilk sezon 97 falandı galiba. 4. 5. sezonda 2000'lerin başı işte oluyor. Kamera kalitesi falan daha iyiydi çünkü o klipte. Acaba ilerleyen sezonlarda falan mı olacak diye. O diziyi de hep merak ediyordum çünkü. Karşıma her çıktığında o sahne. Bir ara izlenir falan diye. Hiç adını hatırlamıyorum ama. Not da almadım. Bir ara ona da bakmam lazım. Oh. Bir de tuhaf bir şekilde mesela hapishane filmleri, dizileri eski zamandakiler daha ağır oturaklı hissettiriyor. Ne hikmetse bunun etkisini bilmiyorum ama sanki günümüzde hapishaneler o kadar ciddi bir yer değilmiş gibi bir algı var bende. Belki sadece bende var bu algı, bilmiyorum ama. Hani böyle 90'lar 2000 başları falan olan hapishane filmleri, dizileri, Esaretin Bedeli vardır. İngilizcesini hep unutuyorum. The Hawkshaw bilmem ne bir şey. Bir şey. Dilimde çok dönmüyor. O da çok güzel film mesela. Çok etkilemiştir beni yani. Vurmuştur. Bunları koymayı unutmuşuz yerine. Onların da yerine koyalım. Yerinde yatsınlar abi o yüzüklerle. Burayı iyidir. Pişmişleri de koyalım. Tamam. Nereye kestik biz az önce? Urban Glado'yu kestik değil mi? Nameless Fest'teyiz. Yanlış yere gittik ama sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. WoD build'inde bu arada nasıl bir şey yapmayı düşünüyorsun? Aradığın enchantlardan anladığım kadarıyla full artı full crit damage build'i yapıyorsun galiba. Burn'le falan hem yakıp hem lightning'den falan da mı faydalanacaksın? Orayı tam çözemedim ama galiba onlar diğer build'lerin içinde olabilir. Şeyi nasıl çözdün ya da çözmeyi düşünüyorsun WoD'da? Ben kafada onu hala pişiremediğim için WoD build'ine girişmek istemiyorum. Bu damage deal'da %5 can kaybetme olayı. O nasıl capleniyor? Nerede sınırlıyorsun onu bir can kalmayacak şekilde? Çözdün mü onun mantığını? Muhtemelen Plug Ring artı Healing Increase ile Low Health'e sabitleyebileceğiz. Low Health'ten biraz daha aşağıda olacak belki ama. Tam emin değilim ama. O yüzden de çok materyal yakmasın diye girişmek istemiyorum şimdiden WoD build'ine. Senden biraz kopya çekmek isterim. Hayır. Şöyle dilim dilim doğrayalım arkadaşı. Buradan da Black Trench, Akanzi. Bir ara camı da kapatmam lazım ama bir ara. Kalsın şimdilik, hava alsın. Bir de şöyle aldık. Gelmişken bunu da aldık. Elimizdeymişken.
Hadi aşağıda ver, işimiz kolaylaşsın. Eyvallah. Allah razı olsun. Test etmedim daha ama Wood Build'i muhtemelen full HP regen taşları ve healing üzerine olacak gibi. Aa öyle diyorsun. HP regen de kullanacağım diyorsun. Ya bir ara onu lifesteal'le dizginlemek mümkündü ama şu anki nerflerle birlikte mümkün olmayabilir. Hatırlıyorum çünkü ta Breach yaması öncesinde falan yapanlar vardı ona build lifesteal'le. Low health'te kalmıyordun ama sınırlıyordun yani bir can da kalmıyordun diye. İn artık aşağı. İn artık aşağı, in artık, in ama artık aşağı. Uh, 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 uh. Çok kızdık, o da bize kızdı. You are but an Al, echo. al. Allah. Point blank oldu, Peri'yi saymadı. Ev buff'ını yenilemem gerekecek bu boss fight'tan sonra da çok üşeniyorum ya. Çok üşeniyorum. Bu build ev buff olmadan da çalışıyordu zaten de. Tek yiyeceğiz ama. Öyle bir sıkıntısı var. Çağır abini ha. Gel abisi. Sıra sende. Aa. Dodge atma. Dodge atma bana. Bana dodge atma. Öleceksin. Evet efendim diyeceksin. Öleceksin. İtaat edeceksin. %60 faydalanmak için jump cut kostunu arttırıp 250 civarı kullanmayı düşünüyorum. %5 can kaybı için HP kaç olmalı test gerekiyor. Yana da Legendary Healing kalkanı. O %5 canının %5 ama. Vurduğun hasarın değildir ya. Öteki türlü çok bozuk olur. Sen rünleri de kullanacağım. Ben direkt düz vuruş yapmayı düşünüyorum ya. Vurdukça canımdan eksiltip belli bir şeyde sabit tutup onu bir kalmayacak şekilde canımın bir kalmaması koşuluyla full düz vuruş build'i yapmayı düşünüyorum ben. Jade Ring'li falan ama şey de mantıklıymış. İşte Ring of Determination kullanırsın. Focus cost artırıp ürünlerden de canını azaltırsın. O da mantıklıymış. Echo Knight'ta sadece damage increase on block kalkanına geçip hem ondan buff hem silahtan buff yeteri kadar damage vurup kaybettiğim canı tekte alabilirsem Black Pearl geçebilirim. Mantıklı. Dur. Bakayım. Kopyalayayım şuradan da spoiler olmasın. Yan ekrandan bakacağım. Dur. Niye o nasıl kopya? Ha öyle. Spoiler vermeyelim baba. Biz kopya çekeceğiz diye millet de kopya çekmesin. Tamam. Health Regen o yüzden istiyorsun o kalkanı sen. Mantıklı. Oradan Health Regen, zırha Health Regen. Skull Gem'ler falan da takarsan evet. Healing Increase geliyor kalkandan. Çok mantıklı kalkanı kullanmak. Doğru.
Boss için de ikinci kalkana geçeceksin. Ha, damage increase. Bloktan sonra. Boss'ta da diğeri kullanılabilir aslında. Ama hasar düşürür bayağı tabi. Physical damage full, crit armor 10, durability muhabbeti. Healing eldivene yine. Ha, eldiveni de durable'lı kullanacağım diyorum, plate'li, mantıklı. Full artı full healing abanacağım. Low focus'ta da healing abanmaca aynen. Focus cost'a abanmışsın downside olarak da mantıklı. Zaten vurdukça low health olacağım. Ring of Determination da var. O yüzden low health'e düşürmene de gerek yok taşlarla. Çok mantıklı. Rune Ring. Full rune spamlamalı versiyonu olacak bu. Mantıklı. Hatta şey eklersen zırha, Armor Pen yerine Plugged Enemy Stagger Resistance Reduce eklersen Plug Whirl atarsın Econite'a. Twill Dash fena stagger hasarı vuruyor. Twill Dash'le vura staggerlarsın full. Yok edersin. O da denenebilir. Boss için. Mantıklı bir build ya. Sarar gibi. Sarar gibi. Ben bunun düz versiyonunu yapmak istiyorum ama bakalım nasıl olacak. Ya da olabilecek mi? Deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Senin tecrübelerinden faydalanmak isterim bu build'i bitirdiğinde. Kaybettiğin canı tek vuruşta geri alabilirsin bence bu arada. Şu anki haliyle Black Pearl kullanmasan bile kalkan, kafalık artı eldivendeki healing increase sayesinde bence alabilirsin. Fazla görünüyor yani zaten hayli. Yeter gibi. Ama denemek lazım işte. Çünkü focus cost increase var hepsinde ya. Belki focus cost increase'i salmak da gerekebilir. Ama plug ring de var oğlum. Her türlü çalarsın yani o canı geri. Ben bir an şey gibi düşündüm işte. Plug lifesteal'i, Blade lifesteal'i gibi düşündüm. %60 damage buff olacak abi. Her türlü geri alabilirsin bence. Mantıken. Benim Black Pearl de kasmam lazım ya. Black Pearl'lerim bayağı azaldı. 4 tane falan galiba var şu an. O da sıkıntı. Ama son build'lerde Black Pearl kullanmak yerine biraz daha yaratıcı farklı şeyler denemek istiyorum ya. Allah. Boğa çıldırdı. Kadıköy boğası. Lan nasıl vurmuyor? Eyvah. Aa! Nasıl vurmadı oğlum o skill'ler 2 kere? Çok boktan bu hitbox'lar ya. Mokoko olduk. Fena mokoko olduk. Neyse. Yalandan şey farmladık deriz geçeriz. Sen söyle adına. Domuz Zamazingo'su farmladık deriz geçeriz. Sen bir yat aşağı. Şimdi gel sıra sende. Oğlum hedef almıyor. Ama bana saldırıyor. What the fuck? Hedef almadı.
Hedef almadı. Oğlum aklım çıktı bir an, heyecanlandım, bot gelmiş ya. Çete Çince mince bir şeyler yazınca dedim benim Koreli kankiler geldi galiba. Kanki daha doğrusu şu an için. Geç kaldım bot kardeş. Yayına gireli 2 saat oluyor. Geç kaldım. Yapma yapma yapma, yerden yere vurma beni. Nerf sonrası herkes 15 alt regen taşlarıyla build yapıyor, artık yeni meta oldu. Tabi ne yapacaklar başka? Lifesteal'in içinden geçtiler. Evet. Yani şeyle birleştirmeleri lazım işte. Eğer lifesteal build yapmak istiyorlarsa. Bleed veya plug'la. Başka türlü mümkün değil. Harbici mümkün değil yani. Abi senin ben doçuna sıçacağım şimdi, gel buraya gel. Yap lan aşağı. Yeter. Hadi git. Çıkarttığı seslere bak. Rezil şey seni. Rezil şey. Envanter boşaltmaca. Sonra senin şeyleri ayarlayalım şimdi. Tekrar bir bakayım ne lazımdı sana. Crit chance, crit damage, burning enemies, fire demiş. Tamam, var hep ya. Özel. Hep de var. Armor penleri random vereceğim ama hepsi 9-10 değil. 8-9-10 olmayabilir yani. Ne denk gelirse vereceğim. Bayağı armor pen biriktirdim çünkü. Allah ne verdiyse yapıştıracağım babuş. Şimdilik 6 atalım şunu. Önce bir envanter toparlamaca. Bunları evdekilere koyarız. Sat bunu. Bunu da... Bu kalsın. Bu da kalsın. Bu da kalsın. Bak. Bak. Kalsın hadi. Bak. Bu da kalsın. Quickly, ah lan durable'lı olsa. Ah lan. Sat. Quickly'si dursun mu ya? Durmasın. Quick'le işimiz yok ki. Attack speed based on durability kullanırız, daha mantıklı. Niye varsa o quick facet'te. Boş, bomboş bir face. Dursun. Sat. Plug damage 5 dursun. Bak. Dursun. Sat abi. Sat abi. Sat. 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 Dursun. Dursun. Sat. Bu da dursun. Sat. 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 Dursun. Sat. Şunları al. Güzel facet varsa onları da alayım buradan. Aha, rapidly plate blow. Plate de rapid mantıksız. Buradan pişmişleri topla. Yenilerini at. Git şuradan şeye bak şimdi. Twine Recurve Bow bak. Var mıydı? Yok. Tamam, odunları koy. Gel buradan bir 5 tane Twine Recurve basalım. Basabiliyoruz muhtemelen şu an.
Hapşıracağım galiba. Ay. Hep beraber, hep beraber. Oh. 5 taneden bir tane durable gelirsin be kanka, değil mi? Vallahi gelirmiş. 2 tane gelmiş. Oh, çok şükür be. Çok şükür be. Çok şükür be. Ağzımızla çağırdık yine. Ama kaç gündür baba uğraşıyoruz. Materyal kalmadı ya. Gelsin artık yani. Gelsin. Şimdi eve gidelim o zaman. Üst baş toparlamaca, boşaltmaca. İyi. Yarın ben bitiririm bu build'i. Yayın dışında. Yeniçeri build'ini min-maxlaması kalır. Yani min-max dediğim işte şu Evsun yerine şunu koysak, bunu koysak nasıl olur falan filan fıstık muhabbetleri. O en sıkıcısı ya. Çok o ince ayar muhabbetleri can sıkıyor. Gel abi bunları koy. Tornefeci bir tane fazla mı? Ben bir tane eksik harita mı döndüm? Aa evet, Marine Village'ı kestim mi ben? Yok, kesmedim Marine Village. Nasıl lan? Aa, Lowlands'i kestim ben, evet. Ben de bitti zannediyorum. Tamam, dur. Marine Woods'u da keselim. Atlamayalım abi, bitsin. Bütün Speed Farm'ı tekte dönelim. Oh, Radiant. Oh, çok iyi hissettirdi. Mis. Tamam. Gel abi, yak. Yak. Derken. Eficileri bıraktım. Fuck me. Eficileri bıraktım abi. Nereye yakıyorsun? Nereye yakıyorsun? Sormazlar mı adama? Hadi çok al beni içeri, al çok hadi seri. İnternet de gitmedi. Yapma abi, şu yavaşlığı yapma bana. Kurban olayım, yapma. 1 tane bundan, 5 tane bundan. Let's go. Bunları da al gelmişken yenile. Tamam. Çık baba. Oradaki balığı da tuttuk değil mi biz? Tuttuk. Yok, sadece baştakini tuttuk. Buradakini tutmadık. Bunu da tutalım. Anla bir radyant çaksana, sen resetlenmişsindir şimdi. Hadi. Unuttun, bana radyant vermedin. Yemedi. Tam vuramadık. Olmadı baba, olmadı. Çekil lan yolumdan. Saçım şekil, önümden çekil ulan. Çok da umurumdaydı.
Hadi seri işimize bakalım gençler, işimize bakalım. Hayır, sonuncuyu kaçırdık. Aa! Sese kulak vermem lazımdı ya. Fishing'den önce atmamak gerekiyor da ben garanti olsun diye double roll atıyorum. New World'den alışkanlık. Aa! Canı yeteri kadar çalamadım geri. Oradan mokok olduk bir de. Öyle bir sıkıntımız oldu. You are but an echo. Okay. Bowl'la değil de ben seni kılıçla geçeceğim. Gel buraya. Bowl'la uğraştırma beni. Öyle balerin gibi döneceğim etrafında. Öyle keseceğim seni. Hop. 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 Hadi yat aşağı. Haydi yat aşağı. Tekrar bir marketplace şimdi o zaman. Lan ben burayı da kestik zannediyorum. Unutmuşuz. Marin Woods'ta hiç böyle son harita olacak hissi yok. Zaten hiçbiri son harita olmayacak baktığında da biri sıfırda. Of. Hep böyle üvey evlat muamelesi gösteriyorum Marin Woods'a. Yapmamak lazım öyle. Biraz çirkin bir map bana göre. Tasarımını çok sevmiyorum o yüzden. Birazcık pabucunu dama atıyorum o haritanın. Looking a bit rag. Şarplı Sinev dursun. Dursun. Time'a göre yapalım. Şunu en son düşenleri görelim. Dursun. Elton Perry'e crit chance 4'ten dursun. Tamam, gerisi önceden kalma. Okey. Let's go. Koy bunları. Bir gitsin bunu. Uğraşamam bir daha. Satmaya gitmekle. Buna koy. Koy. Bana gel bunu. Buraya koy bunları. Birini buraya. Diğerini öteki eve koyacağız. Bu build'i yapacağımız için lazım. Kaç level ama bu? 9. Diğeri 13'tü. 13'ü alalım. Bunlar önemli. Sinir'i de buraya bırak. Homestead'e uç. Dur. Gelmişken. Ses gitti geldi. Şu bir armor pen. Şu 2 armor pen. Şu 3. Şu da 4. 3 spirit chance. Ben bunları ayırsam mı bir de? Kafa karışıklığı olmasın diye. Ayırayım. Tamam. Fire damage'e de crit damage çekilir ya. Şu crit chance 1.
Dur. Beynimiz yanacak. Önce enchantment'ları alalım. Efsunları alalım, üstümüze ayıralım. Gitme ses. Gitme kankam. Gitme, ağzına sıçtırtma işte. Ses git gel yapmaya başladı bende. Geldik. Bunu da unutmadan koyalım buraya. Armor penleri al. Plug 5 varmış bunda da. Boş ver. Plug demiş lazım değil sana zaten. Tamam. Armor pen 1. Armor pen 2. Armor pen 3. Armor pen 4. O physical 10 var. Bir dakika. Physical lazım mı sana? Değil değil. Tamam. Çek o zaman armor pen. Armor pen daha değerli abi. Crit chance 1. 3 lazım sana. Bakalım şurada yedeklerde var mı? Crit chance burning var. Yani fire damage 2 lazım. Bir de lightning mi lazım? Lightning 1. Başka bir şey yok. 3 crit chance'den bir tane mi var bizde şimdi? Ay, tamam. Evet. Ben bir tane var. Bir tane daha crit chance. Ben. Damage var. Olmaz o. Crit 4. Ama armor pen var. Crit 4. Bir tane daha crit chance alacağız şimdi değil mi? Aynen. Bir tane var toplamda. Aha. Bu sefer. Kafam karışmasın diye çıkarıyorum abi. Yoksa benim kafa karışacak. Hangisinden kaç tane aldım diye. Bende de bir sürü var. Bir şey kaybetmiyorum yani. Crit damage'lara geçelim. 2 tane crit damage lazım. Damage'ım burada yoksa diğer map'te vardır. Diğer evde. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. 2 lazım değil mi sen? 4 lightning feda et bir şey. Bir şey oldu. Ne kaldı? Burning aldık. Fire damage 2. O muhtemelen burada yok ya. Ha bakalım. Burn damage. Yukarıdakine bakalım. Ona ev değiştiririz en kötü. Fire 1.
Burn 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 burn. Diğer eve gideceğiz. Fire'lar için. Ha, burn build up da lazım. Tamam, burn build up bir sürü geçti. Daha yükseği var mıdır? 16. 16. Aldık bunu. Fire damage. Burn build up. Fire damage bir tane daha lazım. Burn damage increase de lazım. O da vardı burada bir yerde. Aha, fire damage bir tane daha bulduk. Yalandan. Burn build up. Tamam, fire damage 2 idi. 2 yaptık. Burn damage'de bir tane eldivendeydi değil mi o? Burning enemies. Yo, nerede? Eldivende değil mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Build up. Bu envanterde değil o zaman. Gördük çünkü hatırlıyorum. Aşağıdakilerden birinde. Ha, burn demiş, zırha geliyor. Okay. Tamam. Kaldı. Resist on durability 2. O burada kesin yok diye hatırlıyorum. Öyle hatırlamaktayım. Ah, bir tane bulduk. Haydi. Yalandan kim ölmüş? At yalanı. Tamam, 2 tane. Resistance, Sharp kodu getireceğiz. Lightning damage 2 tane şeyden. Maviden. Bunları da alalım. Bir tane Focus Cost Reduce. Reduce. Ne o? After Attack'tı galiba değil mi? Aynen. Ondan kalmamış olabilir. En son hepsini bitirdiydim diye hatırlıyorum ama bulmuş da olabilirim. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Şimdik. Şuradan başlayalım. Lightning kaçtı? 2 idi galiba değil mi? Bir Lightning, bir Focus Cost. Focus Cost bulduk direkt tekte. Çok iyi. Lightning 1. Lightning 2. Tamamdır. Başka bir şeye ihtiyacın var mı Reisko? Liste dışında şu an aklına gelen. Oy oy oy. Oh, şu ürünleri bırakayım ben de. O sırada. Okidoki. Envanter toparlamaca, ardından gelmece. Bak şuraya. Buraya. Buraya. Ve yeme içme ıvır zıvırlar buraya. Tamamdır. Together'a geliyorum babuş. Buradan gelmiyoruz ama buradan gel.
İnşallah yüklenirse bugün. Hayırlısıyla. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Geldik çok şükür. İnelim aşağı. Selamun aleyküm. Bir posta. Eyvallah babuşum. Şu ikinci posta. Bak bir şey eksik kaldıysa, yetmediyse şey yaparsın, varsa paslaşırız yine babuş. O zaman bu çocuk kaçar diyorum. Saatte kaç yapmışız bakayım? Saatte 12 yapmışız neredeyse. İyi. Okey. Günlük bu kadar diyelim mi o zaman? Chat. Diyelim ya. YouTube. Chat'e gelen bütün arkadaşlarım. YouTube'dan yayın tekrarını izleyecek olan arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkürler. Cuma günü akşam 8-9 arası yine birlikte olmak dileğiyle diyorum. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Bay bay.